Bu gece, dünyanın oluşumundan bu yana en kötü yıl olarak kabul edilen 536'nın tuhaf ve gölgeli yılı ile başlıyoruz. Bu yıl o kadar lanetliydi ki, sefalete tam olarak yabancı olmayan ortaçağ köylüleri bile etrafına baktı. Ve evet, kesinlikle yanlış bir şey var dedi. Rahatlamadan önce, videoyu beğenmek ve abone olmak için bir saniyenizi ayırın. Ancak yalnızca burada yaptıklarımdan gerçekten keyif alıyorsanız. Ve yorumlarda nereden dinlediğinizi ve sizin için saatin kaç olduğunu belirten bir yorum bırakın. Türkiye'nin dört bir yanından bize kimin katıldığını görmek her zaman büyüleyici. Şimdi, ışıkları kısın. Belki o yumuşak arka plan uğultusu için bir vantilatör açın. Ve bu geceki yolculuğa birlikte çıkalım. Ortamı hazırlayalım. 6. yüzyılın başları. Bir tüccar, bir keşiş veya muhtemelen sadece şalgam hasadınızın tekrar başarısız olmamasını umuyorsunuz. Hayat tam olarak göz alıcı değil. Ama öngörülebilir. Mevsimler gelir ve geçer. Güneş doğar, işini yapar ve her zamanki gibi bundan şikayet edersin. Sonra 536 vurur ve bir anda güneş batmaz. Birkaç gri sabah, biraz garip görünen bir gökyüzü. İnsanlar gözlerini kısıyor, çiftçiler mırıldanıyor. Biri tanrıların aşırı uyuduğuna dair bir şaka yapıyor ama bulutlar dağılmıyor. Işık sönük kalır. Günler, haftalar geçiyor. Güneş, sanki kovulmamak için en azını yapıyormuş gibi yarım yamalak rutinine devam ediyor. Avrupa ve Asya'da bir şeyler açıkça yanlış ve yağmurda değil, toga tarzımı mahvetti. Dramatik olarak tanınmayan Bizanslı tarihçi Prejopis, güneşin ışığını parlaklık olmadan verdiğini yazmıştır. Tarihçiler bunun son derece rahatsız edici olduğunu ve hepimizin öleceğini söylüyor. Diğer vakanüvisler, dünyayı kaplayan kuru bir sisi anlatıyor. Duman değil, sis değil, sadece gitmeyi reddeden tuhaf, kalıcı bir karanlık. Rüzgarla birlikte uçup gitmedi. Yağmur yağmadı. Gezegenin kendisi belirsiz bir atmosferik uyarı göndermeye çalışıyormuş ve kimse algılamıyormuş gibi orada öylece duruyordu. Sonuç, uslu durmayan bir yıl, mahsuller olgunlaşamadı. Ağaçlar büyümeyi durdurdu. Kuşlar daireler çizerek göç etti. Ve insanlar insan olarak bunu açıklamaya çalıştılar. Bazıları bunun ilahi bir ceza olduğunu söyledi. Diğerleri büyücülüğü, tutulmaları veya komşularının günahlarını suçladı. Bir adam muhtemelen suçu bir keçiye attı. Tarih onun adını asla yazmadı. Ama bilirsiniz, o oradaydı. Bu arada, ortalama bir insan, köylü, çiftçi, çok çalışan yazar, bunu yaşamak zorundaydı. Hiçbir güneş daha soğuk hava, daha az yiyecek, daha fazla kafa karışıklığı anlamına gelmiyordu. Ve bu kozmik şakanın ne kadar süreceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. 536 bir patlamayla başlamadı. Her şey sessizlik, tuhaf bir gökyüzü, ürkütücü bir korku ve bir şeylerin kırıldığı hissiyle başladı. Ve spoiler, daha yeni başlıyordu. Yani, güneş teknik olarak doğuyor. Ama gerçekten katılmıyor. Yıl 536 ve dünyanın dört bir yanında insanlar gökyüzüne, sanki onlara bir açıklama borçluymuş gibi bakıyor. Bir zamanlar güvenilir, parlak, hafif yargılayıcı bir güneş olan şey, şimdi hasta gibi görünen soluk, düşük eforlu bir diskle değiştirildi. Ölmekte olan bir mumdan daha fazla sıcaklık ve coşku elde edersiniz. Konstantinopolis, Çin, Mezopotamya ve İrlanda'dan gelen görgü tanıklarının hepsi aynı rahatsız edici şeye dikkat çekti. Gün ışığı alacakaranlıktan zar zor ayırt edilebiliyordu. Uyanırsın ve şafak olduğunu varsayarsın. Öğlen kör olduğunu varsayarsın. Gün batımında, bunun ne zaman olduğunu bulmada iyi şanslar. Güneş artık konuşmamın ortasında, sessizce uzaklaştığı kadar batmıyordu. Çağdaş yazarlar güneşi mavimsi ve gölgesiz olarak tanımlarlar. Şimdi, ne tür bir güneşin gölge yapmadığını merak ediyorsanız, tebrikler. Paniklemeden hemen önce, her korkmuş 6. yüzyıl insanının sorduğu soruyu sen de soruyorsun. Çin'de, yıldızların gün boyunca görülebildiğini bildirdiler. Bunun içine girmesine izin ver. Pirinç tarlalarına bakıyorsun. Yukarı bakın ve takım yıldızları görün. Bu hava durumu değil. Bu gökyüzü yumuşaklığı sıfırlaması. Ve sadece loş değildi. Hava da soğuktu. Güneş ışığının gizemli ve rahatsız edici bir şey tarafından filtrelenmesiyle sıcaklıklar düştü. Hoş bir sıcak kakao tarzında değil. Bahar mahsullerinizden daha fazlası Ocak ayının geldiğini ve ayak parmaklarınızın bir şekilde işbirliği yapmayı bıraktığını düşünüyor.
536 halkının atmosferik bilim kavramına sahip olmadığını belirtmekte fayda var. Binlerce kilometre ötedeki bir yanardağın ne yaptığına dair hiçbir fikirleri yoktu. Tek bildikleri Güneş'in işini yapmayı bıraktığıydı. Ve mahsulleriniz, sıcaklığınız ve genel yaşama isteğiniz bu işe güvendiğinde, bu biraz kriz haline gelir. Doğal olarak insanlar açıklama arıyordu. Dindar ilahi cezayı gördü. Astrologlar, uğursuz gezegensel hizalanmaları suçladılar. Yerel liderler, muhtemelen yabancıları, kötü alametleri ve köydeki her zaman biraz garip görünen bir adamı suçladı. Açıklama ne olursa olsun, bir şey açıktı. Güneş denemeyi bırakmıştı. Ve gökyüzünün ana karakteri pes ettiğinde, işlerin dramatik bir şekilde daha da kötüleşmek üzere olduğunu bilirsiniz. 536'da bir noktada, insanlar sadece Güneş'in karamsar olmadığını fark etmeye başladılar. Tüm atmosfer tuhaf davranmaya karar vermişti. Kıtalar arasında tuhaf bir fenomen ortaya çıktı. Normal hava koşulları gibi davranmayan kalıcı bir kuru sis. Sis değildi. Sis dağılıyor. Duman değildi. Duman sanki bir şey yanıyormuş gibi kokuyor. Bu sis, etraftaki herkesi takip eden belirsiz bir nemli hayalet gibiydi. Görünürlüğü ve morali eşit ölçüde mahvediyordu. Evergreen Bizantine tarihçisi Prejopis, Güneş'in parlaklık olmadan ışık yaydığını ve bu hayalet sisin bir yıl boyunca dünyanın üzerinde asılı kaldığını iddia etti. Gökyüzünü tam olarak görememek, saatin kaç olduğunu bilmemek, hangi mevsim olduğunu bilmemek ve hayatın şimdi böyle olup olmadığını merak etmekle geçen 12 ay. Doğuda, Çin kaynakları gökten düşen sarı toza ve fazladan bir sürrealizm çizgisine, yaz karına dikkat çekti. Temmuz ayında uyandığınızda ürünlerinizin donduğunu ve tavuklarınızın kafasının çok ama çok karıştığını hayal edin. İrlanda'nın yıllıkları, kitlesel açlık için şiirsel bir kod olan ve aynı zamanda derinden İrlandalı olan ekmeğin başarısızlığından bahsediyor. Ekmek seni ilk terk ettiğinde işlerin zor olduğunu biliyorsun. Peki, bu sis nereden geliyordu? Şimdi bunun bir volkanik patlamanın ya da muhtemelen birden fazla patlamanın sonucu olduğuna inanıyoruz. Bunu, doğum günü mumlarını çok fazla coşkuyla üfleyen ve tüm partiyi mahveden birinin doğanın versiyonu olarak düşünün. Kül ve sülfat aerosolleri, aylarca takıldıkları stratosfere yüksekten püskürtüldü, güneş ışığını yansıttı, sıcaklığı engelledi ve kışlık ceketinizin yıl boyu moda ifadesi olmasını sağladı. Tabii ki, 6. yüzyılın insanları bunların hiçbirini bilmiyordu. Tek bildikleri, dünyanın loş, soğuk ve belli belirsiz lanetlenmiş olduğuydu. Ekinler büyümezdi. Nehirler yavaşladı. Tüm bölgeler yağış almayı bıraktı. Hayvancılık muhtemelen ölmeye ya da varoluşsal korkudan sise doğru yürümeye başladı. Ve tam da insanlar bu yeni alacakaranlık kuşağı gerçeğine alışmaya başladığında, doğa bonus bir pandemi başlatarak işleri renklendirmeye karar verdi. Çünkü gitmeyen sisten daha iyi ne olabilir ki? Onu takip eden bir veba. Sonunda, herkes paniklemeyi veya açlıktan ölmeyi bitirdikten yüzyıllar sonra, bilim geç ortaya çıktı. Ancak yardımcı oldu. Buz çekirdekleri ve radyokarbon tarihlemesiyle donanmış tarihçiler ve iklim bilimcileri, 536'da gökyüzünü gotik yapan neydi? Diye sordu. Cevap, volkanlar. Özellikle, büyük bir tane, muhtemelen 2, hatta 3, çünkü dünya bir öfke nöbeti geçirdiğinde, gerçekten işliyor. Önde gelen şüpheli, İzlanda'daki büyük bir patlama. Dünyanın yoruldum dediğini ve ardından stratosfere birkaç milyar ton kül fırlattığını hayal edin. Bu kül, yapışkan bir X gibi sarkıyor, güneş ışığını engelliyor ve küresel sıcaklıkları yuvarlıyor. Grönland buz çekirdekleri, o yıldan itibaren kükürtte keskin bir artış gösteriyor. Temel olarak, gezegenin patlayıcı bir patlamaya sahip olduğunu kanıtlayan donmuş bir makbuz. Antarktika'nın buzu da benzer bir hikaye anlatıyor. Bu, 10.000 metre uzaktaki kendi işine baktığı düşünüldüğünde etkileyici. Ama işte burada işler kızışıyor. İlk patlama tek başına gerçekleşmemiş olabilir. Kanıtlar, 5 ve 40'ta ikinci bir patlamanın ve muhtemelen 5 ve 47'de bir başkasının daha olduğunu gösteriyor. Doğru. Bu tek seferlik bir felaket değildi. Bu bir üçlemeydi ve eğlenceli değildi. Kıyamet volkanları, 1., 2. ve 3. bölümler. Şimdi genişletilmiş açlık sahneleri ve bonus veba içeriyor. Bu patlamalardan kaynaklanan kül ve sülfat aerosolleri dünyaya yayılır. Güneş ışığını yansıtır ve küresel sıcaklıkları düşürür. Bunu,
Dünyanın güneş koruyucu kokusu olmadan tüm gezegene kalın bir SPF 5000 tabakası uygulama yolu olarak düşünün. Mezopotamya gibi yerlerde bu, hasatların başarısız olması ve ekonomik çöküş anlamına geliyordu. Çin'de yazın kar yağar. Avrupa'da tahıl fiyatları fırladı. Ve havalı borsa tarzında değil, komşunuzda daha çok keçisini bir çuval küflü yulaf için sattı. Ve açık olmak gerekirse, 536'da hiç kimse yanardağın ne olduğunu bilmiyordu. Loş güneşi binlerce kilometre uzaklıktaki varoluşsal bir kriz yaşayan bir dağa bağlamadılar. Sadece yukarı baktılar, kalıcı bir alacakaranlık gördüler ve Tanrı'nın kötü bir ruh hali içinde olduğunu varsaydılar. Adil olmak gerekirse böyle hissettirdi. Ve modern bilim artık mekaniği anlarken, o zamanlar sahip oldukları tek şey dehşete düşmüş rahipler, dehşete düşmüş çiftçiler ve dünya uyanmayı unutmuş gibi görünen gökyüzüydü. Yani güneş vuruyor, gökyüzünün terapiye ihtiyacı var gibi görünüyor ve artık kimse hangi mevsimde olduğumuzu bilmiyor. 536'ya hoş geldiniz. Şimdi bonus hipotermi ile. Kül püskürten volkanik kötü adamlarımız sayesinde dünya, bilim adamlarının şimdi volkanik kış dedikleri şeye girdi. Mecazi olmadığını fark edene kadar kulağa hoş geliyor. Küresel sıcaklıklar 2,5 derece C'ye kadar düştü. Bu da ortaçağ terimleriyle kabaca tüm gıda kaynağınızın ölmesine eşdeğerdir. Şimdi, bu modern merkezi ısıtmalı kulaklarınıza dramatik gelmiyorsa, yazın eski sevgilinizin metin yanıtlarından daha soğuk olduğu bir dünyada mahsul yetiştirmeyi deneyin. Buğday, arpa, üzüm, hepsi orada evet, hayır gibi toprağın içinde oturdular. Bu da kısa süreli bir soğuk algınlığı değildi. Dünyanın dört bir yanından, İrlanda, İskandinavya, Kuzey Amerika, Asya'dan gelen ağaç halkası verileri, genel olarak bodur bir büyüme gösteriyor. Ağaçlar gelişmiyordu. Zar zor hayatta kalıyorlardı. Ve eğer ağaçlar mücadele ediyorsa, bunun üzerinde yetişen şeyleri yemeye çalışan insanlar için ne anlama geldiğini hayal edebilirsiniz. Donlar daha erken geldi. Kar daha uzun süre kaldı. Bahar dedikoduya dönüştü. Ve çiftçiler, kötü planlanmış ortaçağ grup projeleri gibi tüm tarlaların çöküşünü izlerken ne yaptıklarını biliyormuş gibi davranmak zorunda kaldılar. Çin'de kayıtlar, kar gibi düşen sarı tozu tarif ediyor. Ve Kore'de insanlar yaz donlarından bahsetti. Avrupa'da yaz hiç gelmedi ya da geldiyse bile sarhoş ortaya çıktı ve erken ayrıldı. Bu arada hayvanlar da işbirliği yapmıyordu. Sürüler inceldi. Bazıları öldü, bazıları göç etti. Bazıları basitçe üremeyi reddetti ki bu yeterince adil. Bunu başarısız mahsuller, açlıktan ölen topluluklar ve dünyanın çok yavaş ve son derece kasvetli bir ışıkla sona erdiğine dair artan şüphe izledi. Sadece soğuktan değil. Mevsimlerin kafa karışıklığı, bilmemek, tamamen öngörülemez olmasıydı. İnsanların takvimleri, festivalleri ve ekim programları vardı ve bunların hiçbiri artık bir anlam ifade etmiyordu. Sadece Mayıs ayında donun her şeyi öldürmesini izlemek için Nisan ayında bitki ekebilirsiniz. Haziran ayına kadar çam kabuğu güveci yersin ve çorbaymış gibi yaparsın. Yani, evet, dünya soğudu. Ama asıl ürperti, sıcaklığın asla geri dönmeyebileceğine dair ürpertici korkuydu. Güneş solduğunda ve sıcaklıklar düştüğünde başka bir şeyin de öldüğü açıktı. Umut ve buğday, ama çoğunlukla buğday. Neredeyse herkesin çiftçilik yaptığı, çiftçilerin yetiştirdiklerini yediği ya da kötü bir hasadı olan birinden çaldığı sanayi öncesi bir dünyada, kötü bir hasat sadece bir serseri değildi. Varoluşsal bir krizdi. Ve 5 ve 36'da, bu sadece tek bir kötü hasat değildi. İnsanlar midelerinin nasıl dolu olduğunu unutana kadar birbiri ardına oldu. Ekinlerin hiç şansı yoktu. Güneş ışığının asgari düzeyde olduğu ve soğuk havanın onaylamayan bir kayınvalidesi gibi gizlice içeri girmesiyle, Avrupa ve Asya'daki tarlalar işbirliği yapmayı bıraktı. Arpa zar zor filizlendi. Buğday yarı yolda pes etti. Üzümler, unut gitsin. Şarabın tıpayla üzüntüye dönüştü. İrlanda'da, yıllıklar ekmeğin başarısızlığından, şiirsel bir ifadeden bahseder. Elbette, ama gerçekte, bu kıtlıktır. Ekmek yoksa yemek de yoktu. Yiyecek yoksa enerji de yoktu. Enerjinin olmaması, köylülerin toprağa sürmemesi anlamına geliyordu. Ve sonra aniden, tüm sistem kötü bir şekilde istiflenmiş bir saman arabası gibi çöktü. Çin çok daha iyisini yapmadı. Kuzey Wei hanedanlığında don erken geldi ve hasatlar kurudu. Pirinç köfteleri dondu. Tarlalar işe yaramaz çamura dönüştü
ve gelişen köyler yerine, önceki hafta yemedikleri kökleri yiyen hayatta kalan gezginler var. Tahıl fiyatları hala var oldukları yerlerde yükseldi. Konstantinopolis'te insanlar son mallarını küflü ekmek için sattılar. Britanya'da nüfusun azaldığına dair kanıtlar var. Hindistan'da muson döngüleri bozuldu. Ve Etiyopya'da kraliyet yazıtları aniden durdu. Bu asla büyük bir işaret değil. Gerçekten acımasız olan kısım, bu hızlı bir felaket değildi. Devam etti. 537 geldiğinde, dünya hala işbirliği yapmıyordu. Sana biraz umut vermeye devam etti. Burada ılık bir gün, orada tomurcuklanan bir filiz. Sadece ertesi sabah donla tokatlamak için. Sonuç, yanlış başlangıçlar ve acı sonlardan oluşan bir döngü içinde sıkışıp kalmış bir tarım topluluğuydu. Orta Çağ çiftçilerinin bunun için bir terimi vardı. İlahi ceza. Modern bilim insanları, buna volkanik kaynaklı iklim bozulması diyor. Ama yerdeki köylüler, dünyanın en uzun, en aç kışı olduğunu söylüyorlardı. Bu küresel felaketin dünyanın şanssız bir köşesiyle sınırlı olmasını umuyorsanız, tekrar düşünün. 536 yılı seçici değildi. Fırsat eşitliği felaketiydi. Aniden yaz karı yağana kadar, işlerin yolunda gittiği için de başlayalım. Evet, bu gerçek bir olaydı. Kuzey Vi Hanedanlığından Çin saray kayıtları, garip hava koşullarından, yaz ortasında dondan ve insanların göklerin dünya aboneliğinden çıkıp çıkmadığını sorgulamaya başlamasına neden olan bir ölçekte mahsul başarısızlığından bahsetti. Sadece kar da değildi. Toz fırtınaları, kuraklıklar ve sarı sis vardı. Temel olarak, doğa tüm özel efekt bütçesini Kuzey Asya'ya attı. İmparator cennete adaklar göndermeyi denedi. Gökler yanıt vermedi. Muhtemelen onu gölgede bıraktı. Sonuç ne oldu? Açlık, kıtlık, isyanlar. Hanedan kısa bir süre sonra çöktü. Çünkü insanların liderliğinize inanmayı bırakmasını sağlayan bir şey varsa, o da sizin gözetiminiz altında hem üşümek hem de aç olmaktır. Bu arada, İrlanda'da dünyanın dört bir yanında keşişler yıllıklarına korkunç küçük notlar yazıyorlardı. Orta Çağ keşişlerinin konuşmasında 12. yıldan 15. yıla kadar ekmeğin başarısızlığı gibi şeyler, bir yastığa çığlık atmak gibidir. Ekmeğin başarısızlığı ifadesi kulağa şiirsel geliyor. Aynı zamanda buğday yok, yulaf yok ve yulaf lapası yok anlamına gelir. Bu da zamanın İrlandalıları için yosun yemekten ve yeterince hızlı kaçmayan her şeyden uzakta kötü bir hasat olduğu anlamına gelir. Kıtlık toplulukları silip süpürdü. Hayvancılık öldü veya erken yenildi. Ticaret yavaşladı, köyler küçüldü ve unutmayın, bu, gıda bankaların olmadığı, acil tahıl sevkiyatlarının olmadığı ve bir şalgamdan nasıl yemek yapılacağına ve pişmanlığa dair yararlı çevrimiçi tariflerin olmadığı bir dönemdir. Hava bile onlarla alay ediyor gibiydi. Günler kısa, gri ve soğuktu. Güneş, yapacak daha iyi şeyleri varmış gibi ortaya çıktı ve insanlar bir kez daha dine, batıl inançlara veya komşularını suçlamaya başladılar. O hafta hangisi daha tatmin edici hissettiriyorsa. Bu bölgesel bir hava olayı değildi. Gerçekten uzun bir bulutlu gün gibi giyinmiş küresel bir felaketti. Çin'in dağlarından İrlanda'nın bataklıklarına kadar, insanlar aynı korkunç düşünceyi yaşadılar. Ya dünya bundan geri dönmezse? Çin dondu ve İrlanda açlıktan ölürken, İskandinavya ortadan kayboldu. Ateş topuna binen dramatik bir ejderha gibi değil. Hayır, bu çok daha rahatsız ediciydi. İskandinavya bir patlama ile çıkmadı. Işıkları yavaşça kararttı ve vedalaşmadan partiden ayrıldı. Kanıtlar ağaçlardan, özellikle ağaç halkalarından geliyor. Ağaçlar doğanın tarihçileridir. Ancak daha uzun ömürlü ve daha az fikir sahibidirler. Ve 536 civarında, İskandinavya'daki ağaçlar düzgün büyümeyi durdurdu. Dar halkalar, genişleme yok, tamamen aroreal somurtma. Neredeyse mırıldandıklarını duyabiliyordun. Zor pas. Bu, sıcaklıkların o kadar şiddetli bir şekilde düştüğünün ve büyüme mevsimlerinin çam ağaçlarının bile başa çıkamayacağı kadar şiddetli bir şekilde kısaldığının bir işaretidir. Ve bunlar kuzeydeki kasvet için inşa edilmiş ağaçlar. Arkeologlar ayrıca insan faaliyetlerinde rahatsız edici bir düşüş olduğuna dikkat çekiyor. Yerleşim yerleri sessizleşir. Çiftlikler terk edilir. Defin yerleri bir düşüş gösteriyor. Sanki tüm topluluklar biliyor musun? Burada işimiz bitti. Ve ormana yürüdü. Muhtemelen açlıktan ölmek, muhtemelen kaçmak için, muhtemelen Vikinglerin bile varoluşsal korkudan bir molaya ihtiyacı olduğu için. Bu,
Viking çağı resmen başlamadan önce oldu ve bu önemli. Kuzeyliler manastırları yağmalamaya ve İrlanda'dan Bizantim'a kadar herkesi dehşete düşürmeye başladığında, tarihteki en kötü çevresel çöküşlerden birinden çoktan kurtulmuşlardı. Hatta bazı akademisyenler, bu dönemin travmasının, kıtlığın, izolasyonun, nüfusun çöküşünün İskandinav kültürünü şekillendirmeye yardımcı olduğunu öne sürmektedir. Bu acımasız kaderci dünya görüşü, soğuk, acımasız tanrılar ve hiç bitmeyen uzun kışlarla ilgili destanlar. Evet, bu daha az mitoloji ve 536'dan daha doğru hava durumu raporu olabilirdi. Ve manzara zaten affetmez olduğu için, ani iklim felaketi sadece acıtmadı, harap etti. Hayvancılık sürüleri soğuk olurdu. Yiyecek mağazaları boşaldı. Tüm aile sıraları tek bir sezonda sona erebilirdi. Ancak dünyanın bazı bölgelerinin aksine, İskandinavlar geride dramatik kronikler veya coşkulu şikayetler bırakmadılar. İnsanların eskiden yaşadığı sessizlik ve boş alanlar bıraktılar. Ki bu bazı yönlerden daha kötü. Bir kitabın rantında acı çekmek hakkında okumak bir şeydir. Bir köyü kazmak ve kimsenin geri dönmediğini fark etmek başka bir şey. Şimdi, Güneş gezegenin geri kalanını gölgelerken, hadi Bizans İmparatorluğunu kontrol edelim. Özellikle de ışıltılı başkenti Konstantinopolis'te. İmparator eğrelti otu, büyük hırsları, katil bir yasal kodu olan ve insan hafızasındaki en yıkıcı 10 yıllardan birine başkanlık etmek üzere olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan bir adam. 536'dan önce, Justinianus haddini aşmıştı. Roma hukukunu Corpus Juris Civilis olarak kodlamıştı. Hagia Sophia gibi muazzam inşaat projelerini finanse etmişti. Nostalji turundaki biri gibi eski Roma topraklarını fethediyordu. İşler şüpheli bir şekilde iyi gidiyordu. Sonra gökyüzü griye döndü. Sıcaklık düştü. Yiyecekler tükendi. Ve asla uyumayan imparatorluk, mümkün olan en kötü titreşimlerle vuruldu. Mısır'da hasat başarısız olduğunda, büyük ölçüde ithal tahıla dayanan bir şehir olan Konstantinopolis eğlenmedi. Ekmek fiyatları yükseldi. Kıtlık başkente yayıldı. Ve bu yeterince kötü olmadığı için, gökyüzündeki karanlık, insanların son zamanların sonunda LCV'ye cevap verip vermediğini merak etmesine neden oldu. Daha da kötüsü, ilahi lütufla övünen bir adam olan Justinian, şimdi Tanrı'nın neden imparatorluk halkla ilişkiler için ideal olmayan tarafları değiştirdiğini açıklamak zorundaydı. Dini panik yayıldı. Din adamları yargı konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar asetikliğe yöneldi. Diğerleri kelimenin tam anlamıyla herkesi suçlamaya başladı. Ve Justinianus. İki büklüm oldu. Daha fazla kilise finanse etti. Daha fazla dua etti. Ve muhtemelen bu imparatorluk el kitabında yoktu diye mırıldandı. Ancak vuruşlar devam etti. Çünkü bonus pandemisi olmadan hiçbir iklim felaketi tamamlanamazdı. 541'de Justinianus'un imparatorluğu, Justinianus'un kötü şöhretli vebası olan ilk kaydedilen hıyarcıklı veba salgınıyla sarsıldı. Çoğu kötü haberin yaptığı gibi gemiyle geldi ve birkaç kısa yıl içinde imparatorluk nüfusunun yaklaşık yarısı olan tahmini 25 ila 50 milyon insanı yok etti. Justinian'ın kendisi de yakaladı. Bir şekilde hayatta kaldı. Ama bedeni aynı değildi ve imparatorluğu da öyle. İsyanlar patlak verdi. Askeri kampanyalar durdu. Bürokratlar değiştirilebileceklerin daha hızlı öldüler. Ve Justinianus'un tek istediği Roma'nın ihtişamını geri kazanmaktı. Bunun yerine bu sırayla karanlık, kıtlık, veba ve hayal kırıklığına uğrayan imparator olarak sona erdi. Sanki 536 tarihi ıstırapta altın madalyayı henüz kazanmamış gibi, doğa sefalet takımına yeni bir oyuncu, hastalık tanıtmaya karar verdi. Özellikle, Justinianus'un vebası olarak korkunç ilk performansında rol alan hıyarcıklı veba. Bu sizin alelade burnunuzu çekmeniz ya da yanlış mantarı yediğiniz bir ortaçağ vakası değildi. Bu, doğrudan gelecekteki kabusların sayfalarından çıkan tam anlamıyla bir pandemiydi. Ve bu, adil olmak gerekirse 10 yılın teması gibi bir şey olan mümkün olan en kötü zamanda gerçekleşti. 541 yılına gelindiğinde, güneş hala tam olarak iyileşmemişken ve herkes ya donuyordu ya da açlıktan ölüyordu ya da her ikisi de, veba tahıl sevkiyatları yoluyla Konstantinopolis'e gelişigüzel yayıldı. Çünkü tabii ki öyle oldu. Kıyamet pastanıza kirazı gerçekten koymak için, fare istilasına uğramış bir kargo ambarı gibisi yoktur. Bakteri, Yinia pestis'in neden olduğu hastalık, henüz mikrop teorisini tam olarak icat etmemiş olan pire, sıçan ve yoğun nüfuslu şehirler sayesinde hızla yayıldı. Semptomlar arasında ateş, kusma,
şişmiş lenf nodları ve ani ölüm vardı. Kıtlık için seni nostaljik yapan türden bir şey. Tahminler değişebilir. Ancak ölü sayısı şaşırtıcıydı. Bizantin İmparatorluğu ve ötesinde 25 ila 50 milyon insan. Bu, nüfusun yarısına kadar, sadece birkaç kısa yıl içinde gitti. Zaten gömülü birine vurmadan bir sensörü sallayamazsın. İmparator Justinianus'un kendisi onu yakaladı ve hayatta kaldı. Ancak yetkililerinin çoğu o kadar şanslı değildi. Bürokrasi durma noktasına geldi. Askeri kampanyalar durdu ve şehirler bir piskoposun ziyafetindeki bir şarap fıçısından daha hızlı boşaldı. Ortalama bir köylü için bu bilimsel bir olay değildi. Bu tanrının megafonuydu ve çığlık atıyordu. Gökyüzünün hala gri olduğu ve mahsullerin hala emildiği göz önüne alındığında, insanlar vebanın son eylem, ilahi mikrofon düşüşü olduğunu varsaydılar. Toplu mezarlar kazıldı. Rahiplerin duaları tükendi. Cenaze hakları o öldü. Sonra, durumu daha da kötüleştiren şey rastgelelikti. Bazı insanlar bir günde öldü. Diğerleri hayatta kaldı ve etraflarındaki herkesin ortadan kaybolmasını izledi. Sadece trajik değildi. Orta Çağ standartlarına göre bile son derece haksızdı. Ve böylece 536'nın karanlık mirası resmen viral olmuştu. Şimdiye kadar 536 ve sonraki yıllarda dünya sadece acı çekmiyordu. Spiralleşiyordu. Güneş kavgaya tutuşmuştu. Ekinler iflas başvurusunda bulunmuştu ve veba Avrupa'ya başarılı bir parti bozguncusu gibi davranıyordu. Ancak ortalama bir insan, anonim köylü, keşiş veya keçi çobanı için korku akademik değildi. Zor modda günlük hayatta kalmaydı. Uyanırsın ve hava hala karanlık. Tepelerin üzerinde karanlıkta yuvarlanan şiirsel sis değil, daha çok güneş hala karanlıkta mı işliyor? Soğuğa karışırsın, solmuş arpa tarlana bakarsın ve dün geceki yemeğin yarım şalgam ve belirsiz bir ekmek anısı olduğunu hatırlarsın. Hayvancılık da pek iyi gitmiyor. Tavuklar yumurtlamayı bıraktı. İnekler zayıf. Domuzlar endişe verici derecede değerli ve şüpheli bir şekilde kıt hale geldi. Geçen hafta bir komşu kayboldu. Ve biri yahniden bahsettiğinde çok garip bir sessizlik olur. Gıda kıtlığı sadece yerel değildi. Kıta Avrupa'sıydılar, piyasalar çöktü. Tahıl para birimi haline geldi. Ve eğer bir havucunuz varsa ve çocuğunuz yoksa, temelde feodal bir derebeyiydiniz. Konstantinopolis'te fiyatlar o kadar yükseldi ki soylular bile aç olma yeniliğini yaşamaya başladılar. Uzak köylerde işler daha kötüydü. Açlık birdenbire gelmedi. Yavaş, kaba ve adalete sıfır ilgiyle geldi. Ve sonra psikolojik etkisi oldu. Günleri düzgün bir şekilde işaretleyecek güneş ışığı olmadığından, zamanın kendisi belirsiz hale geldi. Sabah mıydı, akşam mıydı, çarşamba mıydı? Kimse gerçekten bilmiyordu. Sadece çalışmaya, dua etmeye ve gökyüzünün sonunda özür dilemesini ummaya devam ettiler. Spoiler, olmadı. Ruhban sınıfı tövbeyi vaaz etti. Soylular yiyecek biriktirdi. Ve sıradan insanlar, gri gökyüzüne baktılar ve bunun şimdi hayatın tam olarak ne olduğunu, ara sıra sıçan tarafından noktalanan uzun, soğuk, loş ışıklı bir acı dönemi olup olmadığını merak ettiler. Umut bir lükse dönüştü. Çoğu insan sadece bir sonraki cenaze töreni olmamaya çalışıyordu. Aslında, mahsul yetmezliği, veba, dondurucu hava ve genel varoluşsal korku yoluyla hayatta kalmayı başarmış olsaydınız, tebrikler. Artık hayatta kalan olarak tanımlanmaya hak kazanmıştınız. Bu da 536'da yetersiz beslenmiş, travma geçirmiş ve hala geri gelmeyen bir güneş için ufka gözlerini kısarak bakmak anlamına geliyordu. Yıllarca süren kıtlık, veba ve sonsuz alacakaranlıktan sonra toplum, baskı altında toplumların en iyi yaptığı şeyi yapmaya başladı. Her şeyin yolunda olduğu konusunda ısrar ederken ağır çekimde dağılın. Artık sadece açlıkla ilgili değildi. İpekten çok çuval bezi olan sosyal doku yıpranmaya başladı. Hiyerarşiler çöktü, emek sistemleri çöktü ve insanlar çok kasvetli bir hayatta kalma oyununda daha az bir topluluk gibi ve daha çok yarışmacılar gibi davranmaya başladılar. Yerel yönetimler, vebadan kaçmamış veya ölmemiş olsalardı, düzeni sağlamakta zorlanırlardı. Sikkeler değer kaybetti. Ticaret yolları kurudu. Ve adalet, diyelim ki bir somun ekmek çaldıysanız, yerel yargıcın ne kadar yakın zamanda yemek yediğine bağlı olarak ya bir vaaz ya da bir kılıç aldınız. Aristokrasi bundan harika görünerek çıkmadı. Birçoğu yiyecek istifledi. Bazıları, evet, köylü,
tırmık oranına bağlı olarak cesur ya da intihara meyilli bir kıtlık sırasında vergileri artırmaya çalıştı. Diğerleri sadece mülklerinden kaçtılar ve işleri kendi başlarına çözmek için sörfleri bıraktılar. Spoiler, yapmadılar. Bu arada dini kurumlar hem sığınak hem de günah keçisi haline geldi. Bazı rahipler aç kitlelere daha fazla tövbe etmelerini söyledi. Diğerleri yardım etmeye çalıştı. Sahip oldukları yetersiz mağazaları dağıttılar. Ve sonra bunun kıyameti ilan etmek ve ormanda yeni bir tarikat kurmak için mükemmel bir zaman olduğuna karar verenler vardı. Ahlaki sınırlar bulanıklaştı. Hırsızlık yaygınlaştı. Şiddet yükseldi. Köyünüzdeki biri yemek yerse, birdenbire hem çok popüler hem de çok gergindiler. Ve unutmayın, merkezi bir haber, veba takip uygulaması, uzak şehirlerden güvenilir güncellemeler yoktu. Sadece ilahi ceza, şeytanlar, uzak diyarlara veya haritadan silinen tüm bölgelere geri dönen güneş ışığı söylentileri vardı. İnsanlar şehirlerden kaçtı. Köyler yok oldu. Tüm bölgeler boşaldı. Yolları, tarlaları veya tapınakları koruyacak kimse kalmayınca, manzara bile çözülmeye başladı. Medeniyet ateş ve şanla yıkılmadı. Islak bir bezle bir tabloyu silen biri gibi sessizce inceldi. Dönemin tarihçileri artık siyaset hakkında yazmıyorlardı. Gökyüzünün hala nasıl maviye dönmediğini yazıyorlardı. Kısacası dünyanın sonu gelmedi. Sadece kendi izini kaybetti. Sonunda, yıllarca süren ölümden, karanlıktan ve çok ayrıntılı bir ilahi eşek şakası gibi hissettiren şeyden sonra, dünya iyileşmeye başladı. Bir patlamayla değil. Sinematik bir crescendo'da bulutların arasından geçen güneş ışığıyla değil. Hayır, daha çok yorgun bir iç çekiş ve birkaç parça güneş ışığı gibi. Bu acımasız bir şaka gibi gelmedi. 540'ların başında, gizemli kül örtüsü dağılmaya başladı. Güneş, sanki kötü açıklanmış bir tatilden dönmüş gibi, sanki hoş karşılandığından emin değilmiş gibi, geçici olarak tekrar parlamaya başladı. Ekinler yavaş yavaş yeniden büyümeye başladı. İyi değil, ama büyüdüler. Çiftçiler saf çaresizlik yerine umutla ekime başladılar. Ve yeşil bir şey topraktan çıktığında, hemen umutsuzluktan ağlamadılar. Sadece hafif bir inançsızlık. Konstantinopolis'te tahıl fiyatları nihayet istikrara kavuştu. Bir zamanlar kutsal bir eser olan ekmek, tekrar yenilebilir hale geldi. İmparatorluk topallayarak ilerledi. Ekonomisinde delikler açtı. Ve her şey planın bir parçasıymış gibi davrandı. Kırsal köylerde yeni nesiller doğdu. Güneşsiz yılları hatırlamayanlar ve hayatta kalanlar. Çok fazla hava ve yeterince çorba görmemiş insanların ifadeleriyle yaşlandılar. Kültürel olarak, travma bir iz bıraktı. Bazı akademisyenler, daha sonraki Ortaçağ kıyamet edebiyatının kıyamet tonunun bu yıllarda kökleri olduğuna inanmaktadır. Çünkü bir kez kıtlık, veba, sosyal çöküş ve gitmeyecek bir sis yaşadıktan sonra, tekrar bahar hakkında neşeli şiirler yazmak zordur. Avrupa ve Asya'daki nüfus önemli ölçüde azaldı. Tüm yerleşimler ortadan kaybolmuştu ve yeniden inşa etmek sadece evlerle ilgili değildi. Soğuk, aç hayaletler yerine nasıl insan gibi yaşanacağını yeniden öğrenmekle ilgiliydi. Ve normal olarak geri döndüklerinde bile, insanlar bir tür varoluşsal ihtiyatla yaşadılar. Sanki gezegen sadece ne olduğunu görmek için güneşi tekrar kapatabilirmiş gibi. Bizantine İmparatorluğu sendeleyerek ayağa kalktı. Çin'in hanedanları yer değiştirdi ve uyum sağladı. İskandinavya yeniden ortaya çıktı ve sonunda bu İskandinavlar denize açılacak ve herkesin sorunu haline gelecekti. Ancak tüm bunların arka planında, en kötüsünün sona erebileceğine dair toplu sessiz bir rahatlama vardı. Tarihin çoğu için, 536 yılı gerçekten kötü bir şey oldu dosyasında kafa karıştırıcı bir giriş olarak kaldı. Eski yazarlar bunun korkunç olduğunu biliyorlardı. Ortaçağ tarihçileri karanlık ve kıtlık hakkında mırıldandılar. Ancak Tanrı'nın deli olduğunu veya iblislerin gökyüzünü açıklama olarak yediğini saymadıkça, Güneşin neden insanlığı gölgede bıraktığı hakkında kimsenin bir fikri yoktu. İnsanlığın sadece düşmek yerine buzu delme yeteneğini geliştirdiği 20. yüzyıla kadar gizem çatlamaya başlamadı. Buz çekirdeklerine girin. Dünyanın son derece pasif-agresif hafıza çubukları gibi Grönland ve Antarktika'dan çekilen eski donmuş katmanların uzun silindirleri. Bu katmanlar içinde MS 536 civarında kükürt ve küldeki artışların yanı sıra 540 ve 547'de 2 tane daha olması, bilim insanlarını Ortaçağ dünyasının geldiğini hiç görmediği bir sonuca götürdü. Volkanlar,
Devasa olanlar, muhtemelen birden fazla. İlk başta araştırmacılar, bunun İzlanda'da büyük bir patlama olduğunu düşündü. Daha sonra Orta Amerika'daki volkanları, ardından Endonezya'yı veya belki de Alaska'yı düşündüler. Temel olarak, gezegen öksürdü ve bilim insanları hala hangi akciğerden geldiği konusunda tartışıyor. Ancak sonuç aynıydı. Kül, dünyaya yayıldığı stratosfere püskürdü, güneş ışığını yansıttı ve sıcaklıkları yıllarca düşürdü. Doğanın ışıkları kısma ve düğmenin nerede olduğunu unutma versiyonu. Bu anlayış, iklim felaketlerini anlama şeklimizi değiştirdi. İlahi bir ceza değildi. Korkunç zamanlaması olan VOIK'ti. Büyüleyici olan, modern bilimin sadece bir gizemi çözmemesi. Tarihi yeniden çerçeveledi. Aniden, 6. yüzyılın kıtlıkları, vebaları ve çöküşleri münferit olaylar değildi. Birbirlerine bağlıydılar. Büyük bir doğal olay ya da muhtemelen üst üste 3 olay, kıtaları kapsayan bir dizi acıyı tetikledi. Daha da ayık, tekrar olabilir. Volkanlar fiinizi veya küresel tedarik zincirlerinizi umursamıyor. 536'da yaptıklarını yapacaklar. Güneşi engelleyecekler ve paniklememizi izleyecekler. Ama en azından şimdi domateslerimizin neden öldüğünü anlardık. Yine de, nedenini bilmek insanların yaşadıklarını değiştirmez. Onlar için gökyüzü karardı. Yiyecekler tükendi ve kimsenin cevabı yoktu. Ah, evet, bu kesinlikle yanardağdı demek bilimin bir 500 yılını aldı. Tarihte kötü yıllar oldu. Birçoğu. 1347'de kara ölüm vardı. 1914 bir dünya savaşı başlattı. 2020, o yüz maskesi kutusunu açmayalım. Ancak MS-536 hala en nahoş 10 insan deneyimi listesinde özel bir yere sahip. Sadece kötü değildi. Kapsamlı bir sefaletti. Yanında ekstra kıyamet olan çok yıllı bir felaket kombo tabağı. 536'yı bu kadar rahatsız edici yapan sadece volkanik kış, kıtlık, veba veya nüfusun çökmesi değildir. Tüm bunların zaten çamur ve batıl inanç üzerinde güvencesiz bir şekilde dengelenen preodern bir dünyada birlikte gerçekleştiği gerçeğidir. Bir yıl boyunca neredeyse kalıcı alacakaranlık, gıda kıtlığı ve varoluşsal vaazlarla hayatta kaldığınızı hayal edin. Ardından, 2. yılın yeni bir volkanik patlama ve hala güneşi görmediğinizi hatırlatan yararlı bir hatırlatma ile ortaya çıktığını hayal edin. Sonra kara ölümün daha az ünlü, aynı derecede kaba kuzeninin 5. yılda şehir kapınızı çaldığını ve "merhaba, artık burada yaşıyorum" dediğini hayal edin. O zamanlar insanlar ne olduğunu bilmiyordu. İklim bozulmasını, binlerce kilometre ötede patlayan volkan kavramını ve kesinlikle epidemiyoloji podcastlerini anlatan bir kelime yoktu. Tek gördükleri bir anda anlamını yitiren bir dünyaydı. Ve belki de gerçekten aklımıza takılan şey budur. Çünkü şimdi bile uydular, bilim insanları ve 7/24 haber döngüleriyle gökyüzünün söndüğü ve kimsenin nedenini bilmediği bir yıl hakkında son derece sinir bozucu bir şey var. Bize doğanın bir sebebe ihtiyacı olmadığını hatırlatır. Gezegen her an bizi yakacak odun ve tahminde bulunmaya geri gönderecek kadar güçlü bir öfke nöbeti geçirebilir. Ama yine de insanlar dayandı. Acı çektiler, açlıktan öldüler, sevdiklerini gömdüler ve devam ettiler. Cevapları olduğu için değil, gerçekten bir seçenek olmadığı için. Yani evet, 536 yaşamak için en kötü yıldı. Ve onlarca yıl boyunca kozmik bir akşamdan kalma gibi kaldı. Ama aynı zamanda bir hayatta kalma hikayesi. Sessiz, inatçı, donmuş hayatta kalma. Ve belki de onu bu kadar çekici kılan da budur. Çünkü hepimiz derinlerde, yarın güneş batarsa, yine ekmek fiyatları üzerinde tartışacağımızdan, hükümeti suçlayacağımızdan ve tıpkı onlar gibi geriye kalanlardan yahni yapmaya çalışacağımızdan şüpheleniyoruz. 12. yüzyıl bir patlamayla değil, bir fısıltıyla başladı. Öküzler tarafından taşınan taş blokların fısıltısı ve Roma tarzı kiliselerin yıkılmasının yanı sıra tozlu inşaat alanlarından yankılanan ilahiler. Fransa, İngiltere, Kutsal Roma İmparatorluğu ve hatta İspanya'nın uzak sınırlarında muazzam bir şey kıpırdanıyordu. Katedraller cennete doğru tırmanmaya başladı. Ama neden? Avrupa hızla değişiyordu. Şehirler büyüyordu. Ticaret yeniden canlanıyordu ve kilise biraz hava atmak istiyordu. Herkese patronun kim olduğunu hatırlatması gerekiyordu. Ve bunu yapmanın en iyi yolu, herkesin gördüğü en ilham verici, korkunç derecede büyük binaları inşa etmektir. Bunlar basit yükseltmeler değildi. Bu tam bir mimari silahlanma yarışıydı.
Kasabalar birbirleriyle savaş yoluyla değil, taşla rekabet etti. Bir şehir 50 fit nefli bir kilise inşa ettiyse, bir sonraki daha fazla vitray, daha fazla kule, kireç taşına oyulmuş daha fazla mucizeyle 2 kat daha uzun bir kilise istedi. Piskoposlar miraslarının taş olmasını istiyorlardı. Krallar, halkın mimaride ilahi otoriteyi görmesini istedi. Ve sıradan insanlar, sadece cennete girmeye çalışıyorlardı. Her seferinde bir madeni para, bir haç, bir iş gücü vardiyası. Yine de, biri yerçekimini nasıl kandıracağını bulmasaydı, bunların hiçbiri işe yaramazdı. Gotik tarzına girin. Bu yeni yaklaşım, insanların kilise tasarımı hakkında bildiklerini düşündükleri her şeyi tersine çevirdi. Artık kalın çömelme duvarları yok. Artık gün ışığının var olduğunu hatırlatacak kadar ışık alan küçük pencereler yok. Gotik mimari havayı ve ışığı kucakladı. Tanrı'nın içeriği görmesini ve sizin de dışarıyı görmenizi istedi. Sivri kemerler, nervürlü tonozlar ve o mucizevi uçan payandalar. Her şey yukarı çıkmak, daha fazla ışık almak ve insanların ilahi olanın huzurunda kendilerini tamamen önemsiz hissetmelerini sağlamakla ilgiliydi. Sandin Sens'te mütevazı deneylerle başlayan şey, tam anlamıyla bir fenomene dönüşecekti. Sonraki 400 yıl boyunca Avrupa, taş kesme, iskele tırmanışı, vitray montaj çılgınlığına kilitlenecekti. Ve en çılgın kısmı, bu katedrallerin çoğunun inşa edilmesi yüzyıllar sürdü. Son Çan Kulesi eklenmeden önce tüm nesiller doğacak ve ölecekti. Bu sadece inşaat değildi. İnanç fizikseldi. Her seferinde bir uçan payanda. Her katedralin arkasında sadece ilahi bir ilham kaynağı yoktu. Toprakla kaplı dahilerden oluşan bir orduydu. Ve o ordunun önünde, usta mason, bir rahip değil, bir soylu değil, ama bir pusula, bir keski ve bir ölüm arzusuyla yüceltilmiş bir taş ineği. Bunlar Orta Çağ'ın rock yıldızlarıydı. Ancak deri giymiyorlardı. Kireç taşı tozuyla kaplı ketenler giyiyorlardı. Usta inşaatçılar sadece müteahhit değillerdi. Mimarlar, mühendisler, sanatçılar ve bazen de sınırda kült liderleriydiler. Çünkü köylülerden ipler ve tahta makaralar kullanarak çok tonlu taşları 50 fit havaya çekmelerini istediğinizde, karizmanız veya en azından çok ikna edici bir kat planınız olsa iyi olur. Ama işin aslı şu. Bu adamların çoğu soylu değildi. Lonca sistemi boyunca yükseldiler, alçak gönüllü çıraklar olarak başladılar, yerleri süpürdüler ve aletleri getirdiler. Sonra, Pokemon kartları gibi sırları toplayan, görüş alanından görüş alanına, katedralden katedrale seyahat eden kalfalar oldular. Sadece onlarca yıllık deneyimden ve muhtemelen birkaç ayak parmağını kaybettikten sonra, usta unvanına ve dehşet verici matematiğe güvenilebilirdi. Hesap makineleri veya modern geometri ders kitapları olmadan, bu inşaatçılar tavanlardan bir kızılaç ağacının yüksekliğini tonozlara, aşağı sütunlara ve uçan payandalara nasıl dağıtacaklarını buldular. Yanlış anladılarsa, tüm bölümler çökebilir ve çoğu zaman çöktü. Boda, Lincoln'de, hatta Köln'ün bazı bölgelerinde çökmeler oldu. Her felaket bir sonraki proje için bir ders oldu. Ama her başarısızlığın bir mucizesi vardı. Raz veya Amiye Katedrali gibi yerlerdeki hassasiyet, modern mühendisleri terletmek için yeterli. Bu adamlar, açıları ipler ve tebeşirle gözle hesaplayarak, yüzyıllar sonra hala ayakta kalan yük taşıyıcı harikalar yarattılar. Yüzyılın en kaotik grup projesinde taş kesiciler, ahşap işçileri, camcılar ve işçilerle çalıştılar. Sadece taslaklar çizmediler. Tüm inşaat ekosistemlerine komuta ettiler. Ve bazen vizyonları tamamlanmadan ölürler, haleflerini o tuhaf üçlü kemeri nefin üzerine çizdiklerinde ne düşündüklerini tahmin etmeye bırakırlar. Gotik katedraller sadece büyük değildi. Her yüzeye kazınmış hikayeler, semboller, azizler, canavarlar ve ahlakla yaşıyorlardı. Latince okuyamıyorsan sorun değil. Taş sana vaaz verirdi. Portallardan başlayalım. Bunlar kapı değildi. Onlar ilahi bekçilerdi. Bir dizi aziz, havari ve son yargının altında kiliseye girdiğinizi hayal edin. Hepsi sana bakıyor. Arkadan arkaya oyulmuş. İsa ortada, dingin ama yargılayıcı. Tüccarların ve fırıncıların hemen yanındaki iblisler tarafından cehenneme sürüklenen günahkarlar. İnce bir mesaj. Ondalığınızı ödeyin yoksa. Ve Gargoyles. Onlar sadece ortaçağ su muslukları değildi. Onlar teolojik fedailerdi. Kötü ruhları ve belki de birkaç kötü huylu cemaati korkutmayı amaçlıyorlardı. Groteskler çatılardan hırladı.
taş yüzlerini sonsuz bir ıstırap veya kahkahayla gerdi. Bazıları iblis, bazıları melez, insan yüzlü köpekler, kanatlı psikoposlardı. Her katedralin derisine bir canavar oyulmuştu. Kolonların içinde düz silindirler yoktu. Sembolizm ormanlarıydı. Sütunların tepelerindeki başkentlerde minik heykelsi dramalar vardı. Habil'i öldüren Kabil, oğullarını gösteren sarhoş Nuh veya salyangozlarla savaşan keşişler, sorma. Koro tezgahları daha da arsızdı. Ahşap işçiliğinde gaz çıkaran köylülerin, şehvetli keşişlerin ve çok kutsal olmayan şeyler yapan hayvanların oymaları gizliydi. Ama hepsi şaka ve lanet değildi. Taş işçiliği aynı zamanda 3B1 İncil'di. Yaratılıştan Mesih'in tutkusuna, eski ahit krallarından yerel azizleri gizlemeye kadar her santim bir ders verdi. Bu katedraller, okuma yazma bilmeyenler için teoloji ders kitaplarıydı. Kireç taşında donmuş anıtsal vaazlar. Ve esnaflar, gizlice çalıştılar. Çoğu isimlerini imzalamadı. Onların ödülü şöhret değildi. Bu inançtı. Bazen bir imza, belki de küçük bir otoportre ya da 2 seviye aşağıda rakip bir duvarcıya yönelik oyulmuş bir hakaret olsa da. Taş hikayeler anlatıyordu ama aynı zamanda propaganda görevi de görüyordu. Krallar, piskoposlar ve yerel patronlar genellikle kendi yüzlerinin azizlerin yanında görünmesini talep ederdi. Siyasi rakipler iblislere dönüştürüldü. Kilisenin düşmanları kendilerini bas kabartma cehennemlerinde sonsuza dek kaynarken buldular. Gotik bir katedrale girdiğinizde, boynunuz yukarı bakarken ağrımaya başladıktan sonra fark edeceğiniz ilk şey ışıktı. Sadece güneş ışığı değil, renkli ışık, ilahi ışık. Hikayeler anlatan ve tamamen başka bir dünyaya girmiş gibi hissetmenizi sağlayan ışık. Vitray çağına hoş geldiniz. Gotik zihinde ışık sadece aydınlatma değildi. Teolojiydi. Tanrı ışıktı. Ve katedralin yeryüzündeki cennetin bir tadı olması gerekiyordu. Bu yüzden elbette göksel ateşle parlayan pencerelere ihtiyacı vardı. Pencereler, özellikle Roma dönemi öncüllerine kıyasla çok büyüktü. Ve sadece dekorasyon değillerdi. Camdan destansı duvar resimleriydi. Chartres ve Notre Dame'ın gül pencereleri, temelde yuvarlak, ışıltılı çizgi romanlardır. Dünyanın yaratılışını bir panelde, Nuh'un gemisini başka bir panelde ve İsa'nın tam bir soyacını kırmızı ve mavi bir kaleidoskopa sıkıştırılmış olarak görürdünüz. Her acının bir anlamı vardı. Kırmızı kan ve şehitlik, mavi Meryem Ana, altın ilahi ışık, yeşil yeniden doğuş anlamına geliyordu. Her parça elle kesildi, ince demir oksit çizgileriyle boyandı ve daha sonra bir fırında pişirildi. Sonuç, krallıklardan daha uzun süre dayanabilecek cam. Bunlar da solo projeler değildi. Vitray sanatçıları takım halinde çalıştılar. Tasarımcılar, renkçiler, ressamlar, cam kesiciler, hepsi bir ortaçağ film stüdyosu gibi düzenlendi ve finansman genellikle kitle kaynaklıydı. Yerel loncalar tüm pencerelere sponsor olur. Bazen altta kendi kendine hizmet eden bir panele gizlice girerdi. Bu pencere balıkçılar tarafından bağışlandı. Ringaları her zaman taze olsun. İbadet edenler üzerindeki etkisi, saf huşu. En büyük heyecanınızın yıllık domuz katliamı olduğu bir köyden bir köylü olduğunuzu hayal edin. Sonra haritaya girersin ve patlarsın. Işık duvarları, yakut ve safirle parlayan azizler, güneşten daha parlak haleler. Yeni Kudüs'e adım atmak gibiydi. Ama güzellikten daha fazlası vardı. Pencereler vaaz veriyordu. Sıralı panellerde İsa'nın hayatını öğrenirsiniz. Ahlaksızlıklarla savaşan erdemleri görürsünüz. Günah ve kefaret alegorilerini görürsünüz. Hepsi tek bir kelime okumaya gerek kalmadan. Güneş hareket ettikçe ruh hali de değişiyordu. Sabah altın bir sıcaklık getirdi. Öğle vakti nefi kutsal ateşle doldurdu. Alacakaranlıkta pencereler ölen közler gibi titriyordu. Herkese ışığın hayat gibi geçip gittiğini hatırlatıyordu. Ortalama bir ortaçağ köylüsüne, uçan payanda muhtemelen mimari büyücülük gibi görünüyordu. Katedralin duvarlarından fırlatılan büyük taş kollar, binaya dokunmayan akranlara bağlıydı. Delilik. Ama usta inşaatçılar için, bu garip uzuvlar gotik devrimin gizli silahıydı. İşte çözmeleri gereken sorun. Gotik katedraller uzundu. İnanılmaz yüksek. Tavanlar 100 fit veya daha fazlasına ulaştı. Ve bu yüksek nervürlü tonozlar, sadece aşağı değil, tonlarca ağırlığı dışarı doğru ittiler. Bu yana doğru itişi desteklemeseydiniz, süslü kiliseniz çok pahalı bir moloz yığını haline gelirdi.
Yapısal bir hile kodu olan uçan payandayı girin. Gotik mimarlar, Roma tarzı kiliseler gibi kalın, ağır duvarlar inşa etmek yerine, pencerelerle dolu duvarlar istediler. Pencereler temelde mimari delikler olduğundan, binayı ayakta tutmak için başka bir şeye ihtiyaçları vardı. Bu başka bir şey uçan payanda, tavanın dış kuvvetini yakalayan ve onu güvenli bir şekilde uzak bir iskeleye yönlendiren harici bir kemerdi. Sonuç olarak, iç duvarlar ince, açık ve görkemli vitrayla dolu olabilir. Ancak bunlar sadece işlevsel kemikler değildi. Katedralin estetiğinin bir parçası oldular. İnşaatçılar onları şekillendirdi, tepe noktaları ve çukurlarla süsledi, hatta minyatür taş ormanlara dönüştürdü. Parisli Notre Dame'a veya Amiens Katedrali'ne bakın, uygulamaların etrafında gotik askerler gibi yürüyen bu payandaları göreceksiniz. Her biri matematiksel bir zaferdi. Tam olarak yerleştirilmeleri, doğru açıyla açılmaları ve tam karşı ağırlık miktarıyla dengelenmeleri gerekiyordu. Çok zayıflardı ve baskı altında kırılırlardı. Çok güçlü olsaydı nefi ezerlerdi. Bu bir ortaçağ Goldilocks problemiydi. Ancak yulaf lapası tonlarca granitti ve başarısızlık felaket anlamına geliyordu. Tabii ki, her deney iyi gitmedi. Beauvais Katedrali aşırı genişledi. Hepsinin en uzunu olmayı hedefliyordu. Ancak uçan payanda ve takviyelere rağmen, bir kısmı birkaç kez çöktü. Bugüne kadar yarım kalmıştır. En iyi inşaatçıların bile mimari güneşe çok yakın uçabileceğinin kanıtı. Ama doğru yaptıklarında etki yerçekimiydi. Yüzüyormuş gibi hissettiren bir alana girersiniz. Duvarlar kayboldu. Tavan bir bulut gibi havada kaldı. Ve kendinize bu nasıl ayakta duruyor diye sormak zorunda kaldınız. Bir noktada gotik inşaatçılar zaten etkileyici olan katedrallerine baktılar ve ya daha uzun olsaydı dediler. Ve böylece Orta Çağ Avrupa'sındaki en garip silahlanma yarışlarından biri başladı. Tanrı'yı önce kimin dürtebileceğini görmek için dikey rekabet. Kuleler sadece çan çalmak veya şehir meydanını iyi görmekle ilgili değildi. Bunlar zenginlik, inanç ve ham sivil ego ifadeleriydi. Şehirler mütevazı çan kulelerinden memnun değildi. Hacıların ayaklarının kanaması durduktan çok sonra konuşacakları en uzun, en göz kamaştırıcı olanı istiyorlardı. Her katedralin kendi yaklaşımı vardı. Paris'teki Enram, Senatör Chartra'nın üzerinde taş muhafızlar gibi görünen iki büyük ikiz kule yetiştirdi. Chartra kulelerini düzensiz bir şekilde yığdı. Biri Roma tarzı, biri daha sonra gotik. Çünkü simetri korkaklar içindir. Ve Köln Katedrali, dünyanın en yüksek yapısı olmak için yola çıktı. İnşaat 1200'lerde başladı. 1880'lere kadar bitiremediler. Bu bağlılık. Ardından Spires geldi. Gotik dünyanın sivri şapkaları. Sadece kuleler değil, aynı zamanda saçma yüksekliklere ulaşan, mantığa meydan okuyan ve bir şeyler denemek için yerçekimine meydan okuyan uzun mızraklar. Örneğin Salisbury Katedrali Spire, 400 fitin üzerinde bir yüksekliğe sahiptir. Çelik veya modern vinçler olmadan inşa ettiler. Sadece ipler, kas ve biraz ortaçağ pervasızlığı. Ancak daha yükseğe çıkmak tehlikeyle birlikte geldi. Her santim yukarı doğru yükü, salınımı ve riski artırdı. Kuvvetli rüzgarlar desteksiz kuleleri koparabilir. Şimşek çakmaları sabitti. Hatta bazı kasabalar, düşmek üzere gibi görünüp görünmediğini görmek için yapıya bakan casus gözlemcileri bile işe aldı. Ve yine de insanlar inşa etmeye devam etti. Bunun bir kısmı teolojikti. Yapı ne kadar yüksekse, Tanrı'ya o kadar yakındır. Ama bir kısmı da psikolojikti. Bunlar ufuk çizgisi savaşlarıydı. Komşu şehrinizin daha uzun bir kulesi varsa, temelde inançlarını kabul ediyordunuz ve cüzdanları daha büyüktü. Kabul edilemez. Sonuç olarak, Avrupa'da çentikli bir taş ormanı patlak veriyor. Bu kuleler sadece güzel görünmek için değildi. Arabaların, saat mekanizmalarının, hatta kalıntıların büyüklüğünde çanlar tuttular. Bazıları gözetleme kuleleri veya savunma platformları olarak ikiye katlandı. Diğerleri sadece etkilemek, korkutmak veya ara sıra korkutmak için vardı. Gotik kuleler cenneti fısıldamadı. Çığlık attılar. Ama taştaki tüm güç ve hırslara rağmen, bir katedralin gerçek kalp atışı başka bir yerdeydi. İçlerinde inşa eden, ibadet eden ve bazen ölenlerin insan dramasında. Her yükselen katedralin altında mecazi ve bazen kelimenin tam anlamıyla bir kemik temeli vardı.
Bu inanç anıtları melekler veya azizler tarafından inşa edilmedi. Çamurlu botlar, nasırlı insanlar, taş kesiciler, marangozlar, camcılar, demirciler ve şöhretin ve sırt ağrısının hiçbirini almayan isimsiz işçilerden oluşan küçük bir ordu tarafından inşa edildiler. Masonlardan başlayalım. Onlar sadece taş yığıncısı değillerdi. Taş ocağı taşını yük taşıyan, şiire dönüştüren zanaatkarlardı. Usta bir duvarcı katedrali tasarlamış olabilir. Ancak oyma, yontma ve taşımayı yapan sıradan kalfalar ve çıraklardı. Her bloğun mükemmel bir şekilde oturması gerekiyordu. Hata payı yok. Bir hata çöküş anlamına gelebilir. Bir de marangozlar vardı. Sadece iskele kurmadılar. Makineler yaptılar. Hamster gibi yürüyen adamlardan güç alan dev sırt çarklı vinçler. Hareketli platformlar. Harç dökmek için hassas ahşap formlar. Bir tonoz veya kemerin içindeki ahşap iskeletin tam olması gerekiyordu. Aksi takdirde her şey onu çıkardıkları anda çökecekti. Baskı yok. Ve harç mikserlerini, HLT yapımcılarını, su taşıyıcılarını ve o son taşı yerleştirmek için bir kulenin en tepesine tırmanmak zorunda kalan adamları unutmayalım. Hepsi haftada birkaç kuruş ve işte ölmeme ayrıcalığı içindi. Birçok işçi, katedral çevresinde büyüyen derme çatma köylerde şantiyede yaşıyordu. Bu kampların kendi kuralları, kendi yemek tezgahları ve muhtemelen birkaç tavernadan fazlası vardı. Kazalar sıktı, aletler kaymış, taşlar çatlamıştı. Bazen tüm iskeleler çöktü. Yaralanmalar genellikle ölümcüldü ve işçiler basitçe yerini aldı. Ama bunu neden yaptılar? Bazıları için az seçeneğin olduğu bir dünyada istikrarlı bir işti. Diğerleri için bu, Tanrı'ya hizmet etmenin, ebedi bir şeyin parçası olmanın bir yoluydu. Ve birkaç okuryazar veya hırslı olanlar için, lonca üyeliğine, hatta sosyal hareketliliğe giden bir yoldu. Çoğu, çalışmalarının tamamlandığını hiç görmedi. Bir katedral 100 yıl veya daha fazla sürebilir. Bir duvarcı, torununun karşı tarafı bitireceğini bilerek kapı çerçevesinin bir köşesini oyabilir. Katedral binasının ritmi buydu. Uzun, yorucu, nesiller boyu. Kendin için inşa etmedin. Sonsuza dek inşa ettin. Ve isimlerini bilmesek de, parmak izleri hala taşlarda, camda, bir şekilde hala duran ağırlıksız kemerlerde duruyor. Dışarıyı gördün. Kulelere ve hafif sırılsıklam camlara hayran kaldın. Ama bu ne içindi? Gotik bir katedrale en güzel haliyle adım atın ve bu sadece bir bina değildi. Kozmik bir aşamaydı ve kütle ana performanstı. Gün, keşişlerin veya topların günlük 7 duadan ilkini söylediği şafakta başladı. Köylü olsaydın bunlar için gelmezdin. Pazar günleri, bayram günlerinde ya da kurtuluşun tehlikede olabileceğini hatırlatmak için çanlar yeterince yüksek sesle çaldığında geldin. Kitle sessiz bir ilişki değildi. Duyusal aşırı yüklenme oldu. Tütsü havayı bulandırdı. Önemli anlarda ziller çaldı. Taştan yankılanan Latince ilahiler, kemerli tavanlarda yankılanıyordu. Tek kelimesini bile anlamayabilirsin. Ama mesele bu değildi. İlahi olana tanıklık ediyordun. Bir derse katılmıyordun. Ve sonra kalıntılar vardı. Neredeyse her katedralde bir tane vardı. Bir azizin parmağı, gerçek haçın bir kıymığı, bazıları en yaratıcı şekilde elde edilmiş kutsal gözyaşlarından oluşan bir şişe. Bunlar sadece meraktan ibaret değildi. Ruhsal güç merkezleriydiler. Hacılar onları görmek, onlara dokunmak veya onlara yakın olmak için yüzlerce mil yol kat ettiler. Ve hacıların gittiği yeri para takip etti. Emanetler prestij, bağışlar ve gelişen bir hediyelik eşya pazarı anlamına geliyordu. Özel etkinlikler, katedrali tam teşekküllü bir tiyatroya dönüştürdü. Taç giyme törenlerini, kraliyet düğünlerini, cenazeleri veya balkonlarda yığılmış koroların, kükreyen organların ve nefte işleyen altın dişli cübbelerde piskoposların olduğu Paskalya ayinlerini düşünün. Haşmetmek ve ezmek için tasarlanmış kutsal bir geçit töreniydi. Ama hepsi büyük olaylar değildi. Katedraller de günlük mekanlardı. Fırtınalar sırasında toplantı salonları, okullar, hukuk mahkemeleri, hatta barınaklar olarak hizmet ettiler. Tüccarlar bazen dışarıda tezgahlar kurarlar. Kasaba halkı merdivenlerde toplandı. Çocuklar muhtemelen kimse bakmazken güreşçilerde künye oynamışlardır. Gerilim vardı tabii. Herkes eşit derecede hoş karşılanmadı. Kadınlar genellikle arkaya sürülürdü. Yoksullar bedava ekmek alabilirdi. Ancak nadiren duyulurdu.
Ve din adamları. Kesinlikle hiyerarşik, iyi beslenmiş ve bazen kutsaldan daha yozlaşmış bir şekilde kendi dünyalarında yaşıyorlardı. Yine de katedral şehrin kalbiydi. Cennetin dünyayla buluştuğu, zamanın farklı hareket ettiği ve taş ve ritüelin herkese büyük ilahi düzendeki yerlerini hatırlatmak için bir araya geldiği bir yerdi. 1500'lerin sonlarında, bir zamanlar Hristiyan aleminin taç mücevheri olan gotik katedral, başlı başına bir kalıntı haline geliyordu. Dünya değişiyordu ve bu görkemli kuleler ve vitray vaazlar aniden zamana ayak uyduramıyordu. Rönesans gelmişti ve onunla birlikte yeni bir saplantı, klasik antik çağ gelmişti. Mimarlar ve müşteriler artık ilham almak için antik Roma'ya bakıyorlardı. Simetri, kubbeler ve temiz çizgiler istiyorlardı. Uçan payanda ve sivri kemerli ormanlar değil. Rönesans zihnine göre gotik mimari ilahi değildi. Barbarcaydı. Hatta yüzyıllar önce Roma'yı yağmalayan Gotlardan sonra gotik olarak adlandırdılar. Ama bu sadece estetik değildi. Protestan reformu, katedralin üzerinde durduğu temeli sarstı. Martin Luther gibi reformcular, kilisenin savurganlığına ve kalıntılara, ritüellere ve hoşgörüye olan takıntısına karşı çıktılar. Katedraller her şeyi somutlaştırmaya gelmişti. Birçok Protestan bölgesinde, katedrallerin hazineleri ellerinden alındı. Vitray kırıldı. Heykellerin başı kesilmiş, sunaklar badanalanmış. Bir zamanlar kutsal sahnelerde dans eden ışık artık çıplak duvarlara düşüyordu. Bu arada Katolik bölgeler ikiye katlandı. Karşı reform, baraçkın yenilenmesine yol açtı. Altın, mermer ve teatral parıltı, ince gotik gizemin yerini aldı. Bir zamanlar gölgeli olan nef, ışıltılı bir drama sahnesi haline geldi. Bazı katedraller o kadar tamamen değiştirildi ki, gotik kemikleri sıva ve kerup katmanları altında kayboldu. Finansal çöküşü de unutmayalım. Savaşlar, vebalar ve değişen ticaret yolları, büyük projeler için daha az para anlamına geliyordu. Birçok katedral yarım kaldı. Kuleler yükselirken durdu. Kuleler kütük haline geldi. Becerikli loncalar dağıldı. Usta duvarcıların çağı, kırık bir gül penceresinden duman gibi soldu. Ancak gotikin ölümü hikayesinin sonu değildi. 19. yüzyılda, gotik bir canlanma Avrupa'yı kasıp kavurdu. Romantizm, Orta Çağ olan hayranlığı yeniden alevlendirdi. Victor Hugo gibi yazarlar, çürüyen katedralleri edebi yıldızlara dönüştürdü. Bazıları dikkatli, bazıları feci olan restorasyon kampanyaları, eski ihtişamlarını geri getirmeye çalıştı. Yangından önce Notre Dame'ı düşün. Yüzyıllar sonra nihayet biten Köln Katedrali'ni düşünün. Bugün, gotik katedraller hala ayakta. Bazıları bozulmamış, diğerleri savaş kartı. Bunlar sadece inancın değil, insan hırsının, hayal gücünün ve göklere taşla dokunma arzusunun da anıtlarıdır. Gotik patlama sona ermiş olabilir. Ancak yankısı hala her kemerde, her gölgede, her renkli ışık huzmesinde çınlıyor. 13. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, kutsal topraklardaki Haçlı krallıkları çağa toza dönüşüyordu. Büyük Hristiyan fetihleri, Kudüs, Antakya, Adessa, hepsi birer birer düşmüştü. Yaklaşık 200 yıllık Avrupa Haçlı çabasından geriye kalan tek şey, Akdeniz kıyısındaki son titrek karakol, bir umutsuzluk kalesine dönüşen bir zafer sembolü olan liman kenti Akre'ydi. Akre sıradan bir şehir değildi. Haçlı başkenti, Kudüs krallığından geriye kalanların atan kalbiydi. Taş duvarların, gotik kiliselerin ve çatışan kültürlerin olduğu bir yer. Cenova ve Venedik'ten tüccarlar, tapınakçılar ve misafirperverlerden savaşçı keşişler ve gerçek güçten uzun süre yoksun kalan unvanlara tutunan soylularla doluydu. Ancak zenginliğin ve yükselen siperlerin altında, Akre bir barut fıçısıydı. Şehirdeki Avrupalı hizipler, kaçınılmaz kuşatmaya hazırlanmak için birbirleriyle savaşacak kadar zaman harcadılar. Yazı yıllardır duvardaydı. Mısırlı bir askeri elit olan Memlükler, yollarına çıkan her Haçlı kalesini istikrarlı bir şekilde yok etmişti. Sultan Kalavun ve daha sonra oğlu Eşref Halil yönetiminde Memlükler şehri şehir ezdi. Ve pazarlık etmediler. Sildiler. 1290'da aptalca bir kıvılcım fırtınayı ateşledi. Öfkeli ve cahil yeni gelen Haçlılar, sarhoş bir saldırı sırasında Akre'deki Müslüman tüccarları katletti. Tam da Memlüklerin ihtiyacı olan bahaneydi. Halil savaş ilan etti. 1291 Nisan'ına gelindiğinde, muhtemelen 100.000'den fazla güçlü olan devasa ordusu şehri kuşatmıştı. Kuşatma kuleleri öne doğru yuvarlandı. Duvarların altına tüneller kazıldı.
Mancınıklar gece gündüz taş ve ateş fırlattı. Şehrin içinde panik kabardı. Savunucular, cesur olsalar da, umutsuzca sayıca azdılar. Avrupa'ya yapılan takviye çağrıları cevapsız kaldı. Acre tecrit edildi. Karayla ve kısa süre sonra denizle bağlantısı kesildi. Yine de savunmacılar umuda sarıldılar. Acre'nin çift duvarları, daha önce de kuşatmalara direnmişti. Tapınak şövalyeleri ve misafirperverler en kötüsüne hazırlandılar. Soylu aileler hazinelerini topladılar. Rahipler dua ederdi. Askerler, muhtemelen kınlarından hiç çıkmayacak bıçakları keskinleştirirlerdi. Çünkü bu fidye veya bölge için bir kuşatma olmazdı. Bu, kutsal topraklardaki Haçlı varlığının sonu olacaktı. 5 Nisan 1291'de Acre kuşatması resmen başladı. Sultan Eşref Halil liderliğindeki Memlük ordusu yürürlüğe girmişti. Mühendisler, okçular, seçkin süvariler ve bir şehri 2 kat daha büyük hale getirecek kadar kuşatma ekipmanı vardı. Savaş davulları şehrin büyük duvarlarının dışındaki ovalarda gürlerken, büyük ahşap kuşatma kuleleri inşa ederek ve siper kazarak Acre'yi her taraftan kuşattılar. Ses sadece gözdağı vermek için değildi. Bu bir sözdü, merhamet yoktu. Savunucular Acre'nin içinde çadır ve pankart denizine bakıyorlardı. Memlükler tecrübeli ve disiplinliydi. Bu bir çeşit paçavra kuvveti değildi. Bunlar, Analut'ta Moğolları yenen, Antakya'yı yok eden ve Trablus'u alan aynı savaşçılardı. Sicili açıktı. Geldiklerinde şehirler yandı. Haçlılar ellerinden geldiğince karşılık verdiler. Tapınak şövalyeleri, misafirperverler ve Tutonik şövalyeleri siperlerde yerlerini aldılar. Siviller su taşımaya, hasarı onarmaya ve derme çatma barikatlar kurmaya zorlandı. Rahipler duvarlarda yürüyor, henüz kılıç bile çekmemiş adamlara son haklarını veriyorlardı. Ancak şehir içindeki birlik kırılgan bir yanılsamaydı. İtalyanlar, Venedikliler, Cenevizliler ve Pizalılar gemiler ve limanın kontrolü konusunda çekişiyorlardı. Fransız ve İngiliz fraksiyonları birbirlerine güvenmiyorlardı. Kudüs Kralı, Kıbrıs Kralı II. Henry teknik olarak komutadaydı. Ancak liderden daha fazla kukla liderdi. Tek bir strateji onları birleştirmedi. Bu arada Memlükler hiç vakit kaybetmedi. Sapancıları Acre'nin dış duvarlarının altına tünel açmaya, ahşap destekler yerleştirmeye ve kuyuları yanıcı malzemelerle doldurmaya başladı. Bu tüneller yandığında duvarları aşağıdan çökertecekti. Kuşatma araçları gece gündüz büyük taşlar fırlattı, kuleleri vurdu, çatıları parçaladı ve evlere, kiliselere ve avlulara yığma parçalar gönderdi. Her gün şehrin daha fazlası parçalanıyordu. Her gece, savunmacılar yeniden inşa edildi. Yorgun ve rakipsizdi. Kalil metodik kaldı. Akris duvarlarının güçlü olduğunu, ancak kırılmaz olmadığını biliyordu. Sadece zamana ihtiyacı vardı. Zaten iyice gerilmiş olan savunucular, bir panik ve sahte umut döngüsüne hapsolmuştu. Psikolojik savaş da aynı derecede acımasızdı. Müslüman haberciler, şehir teslim olmazsa ölüm vaatlerini haykırdı. Önceki Mamluk fetihlerinden hayatta kalanlar, bunların boş tehditler olmadığını biliyordu. Acre tecrit edilmiş, kuşatılmış ve zamanı tükeniyordu. Nisan-Mayıs'a dönüşürken, Akris duvarları hala ayakta duruyordu. Ama zar zor. Memluk kuşatma araçlarının sürekli vurulması, kuleleri moloz haline getirmiş, dış savunmaları aşmış ve sokakları enkazla doldurmuştu. Şehrin savunucuları, tükenmiş ve sayıca az, ancak henüz kırılmamış, kalan güçlü noktalarına sarıldılar. Tapınakçılar ve hastaneciler, kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak sorumluluğu üstlendiler. Bunlar yeşil acemiler değildi. Acımasız savaşların gazileriydiler. Böyle anlar için eğitilmiş. Zincir zırhla kaplanmış, karartılmış kalkanlar ve kan lekeli tunikler taşıyor. Mamluk avansını oyalamak umuduyla iç duvarlardan ve kulelerden karşı saldırılar başlattılar. Kapının dışındaki her salli bir kumardı. Bazen kafalarıyla geri döndüler, bazen hiç dönmediler. Şehrin içinde panik yayılıyordu. Siviller, kadınlar, çocuklar, tüccarlar, rahipler hiç gelmeyen gemiler için dua ederek rıhtımı doldurdular. Bazıları denizcilere ticaret gemilerinde yer açmak için rüşvet vererek kaçmaya çalıştı. Diğerleri, kutsal emanetlere ve azizlere tutunarak, ilahi müdahale umuduyla kiliseye döndüler. Kıbrıs Kralı II. Henry daha önce kaçmış ve arkasında çatlak bir komuta bırakmıştı. Savunucular arasındaki koordinasyon çözüldü.
Cenevizliler, herkesi suçlayan tapınak şövalyelerini suçlayan Pizanları suçladı. Sadece Memlükler tarafından değil, kendi işlevsizliği tarafından da kuşatılmış bir şehirdi. Yine de çaresiz kahramanlık anları vardı. Bir gece Memlükler, kulenin yakınındaki duvarın küçük bir bölümünü deldi. Hızlı bir katliam beklerken, sadece hastaneciler tarafından yönetilen ani bir karşı saldırıyla karşılanmak üzere akın ettiler. Kaosta, kılıçlar meşale ışığında çarpıştı. Cesetler dalgaya yuvarlandı ve kısa bir süre için Haçlılar onları geri itti. İhlal geçici olarak mühürlendi. Ama bu zaferler geçiciydi. Yiyecek kaynakları azalmaya başladı. Kuyular düşen molozlarla zehirlendi veya yok edildi. Mülteci mahallelerinde hastalık yayıldı. Sokaklarda ölülerle beslenen farelerin morali bozuldu. Savunucuların her şeyi tükeniyordu. Erkekler, silahlar, zaman. Bu arada Sultan Halil sakin kaldı. Mühendisleri daha derine indi. Mancınıkları daha yükseğe fırladı ve okçuları gökyüzünü oklarla doldurdu. Acelesi yoktu. Akre'nin zamanının haftalarla değil günlerle ölçüldüğünü biliyordu. Ve son darbe neredeyse hazırdı. Akre'nin savunucuları hala bir mucize için dua ediyordu. 18 Mayıs 1291'de bekleme sona erdi. Şafak'ta, Memlükler son saldırılarını başlattılar. Kuşatma kuleleri öne doğru yuvarlandı. Tırmanma merdivenleri kaldırıldı. Akçi'nin doğu duvarının altına kazılan tüneller çıralarla doluydu ve ateşe verildi. Ateş ahşap destekleri yutarken yer titriyordu. Ve gök gürültülü bir çatlakla duvarın büyük bir kısmı çöktü. Aşağıdaki hendeğe çöken taş, toz ve muhafızlar. Savaş borazanı çaldı ve Mammel, birerek boyunca yükseldi. Binlercesi içeri akın etti. Mammel ağır piyadeler, Sudanlı okçular, parçalanan şehir sokaklarında bile hücuma geçen atlılar. Haçlılar ellerindeki her şeyle onları karşıladılar. Tapınak şövalyeleri bir kalkan duvarı oluşturdu. Halbirtler hazırdı. Hastaneciler dehşete kapılan sivilleri toplayarak onları rıhtıma doğru sürdüler. Rahipler, çarpışan çelik çukurun üzerinde dua ediyorlardı. Ama bu yeterli değildi. Savunucular çok azdı, çok yorgundu ve çok düzensizdi. Bir zamanlar art arda gelen dalgalara direnen şehir, şimdi eski zırh gibi çatlıyordu. Binalar yandı, evler yıkıldı. Çatışmalar sokaktan sokağa, evden eve, kuleden kuleye taşındı. Her köşe bir savaş alanına dönüştü. Önce Cenevizler çeyreği düştü. Saatler içinde istila edildi. Venedik yerleşkesi daha uzun süre dayandı. Mini bir kale gibi güçlendirildi. Ancak sonunda alev aldı. Mamlükler acımasız bir hassasiyetle ilerlerken, sokaklardan çığlıklar yankılandı. Direnenler katledildi. Kaçanlar avlandı. Son kalelerden biri limana yakın Tapınakçı Kalesi'ydi. Kalın duvarlar, güçlendirilmiş kuleler. Felaket durumunda son geri dönüş noktası olmuştu. Şimdi kalan son yerdi. Şövalyeler mazgallarda son bir duruş sergilerken, içeride kadınlar ve çocuklar mahzenlerde toplanmıştı. Çatıdan şehrin öldüğünü görebiliyorlardı. Bir zamanlar Haçlı krallıklarının gururu olan Akre, şimdi duman ve kan fırını. Gece çökerken, Haçlı direnişi çöktü. Hayatta kalan şövalyelerin çoğu, deniz yoluyla kaçmayı umarak rıhtıma geri döndü. Liman umutsuz bir darboğaza dönüştü. Aileler aşırı kalabalık gemilere doluşmuş, bağırıyor, ağlıyor. Bazıları panik içinde suya atlıyordu. Memlükler limanın kontrolünü ele geçirmeden önce sadece birkaç gemi kurtulabildi. Günün sonunda Akre artık bir şehir değildi. Burası bir mezarlıktı. Akre'nin geri kalanı yanarken ve kan kaybederken bir kale hala yerinde duruyordu. Tapınakçı Kalesi, denize yakın devasa bir taş kompleksi. Duvarları daha önce Memlük kuşatmalarına direnmişti. Şimdi yüzlerce hayatta kalan için son sığınak oldu. Şövalyeler, kadınlar, çocuklar ve rahipler, hepsi büyük salonlara tıkılmış, duvarların bir gün daha dayanması için dua ediyorlardı. Kale, Akre'nin tapınakçı Mareşali Peter Devre tarafından komuta ediliyordu. Neyin yaklaştığını biliyordu. Kapıların kapatılmasını, siperlerin insanlı olmasını ve yeraltı geçitlerinin mühürlenmesini emretti. Şövalyeler omuz omuza durdular. Bazıları yaralandı. Diğerleri kılıçlarını zar zor kaldırabildi. Kazanmak için savaşmıyorlardı. Amaçlı ölmek için savaşıyorlardı. Dışarıda Memlükler kalenin etrafını sardı. Sultan Halil, teslim olmayı müzakere etmek için elçiler gönderdi.
Şartlar ağırdı. Şövalyeler için hapis, siviller için kölelik. Tapınak şövalyeleri bunu reddetti. Merhamet konusunda hiçbir yanılsamaları yoktu. Memlükler kuşatma araçlarını gündeme getirdiler ve son hamlelerini yapmaya başladılar. Her gün duvarları dövdüler. Ancak kale çok daha kötüsüne dayanacak şekilde inşa edildi. Bir haftadan fazla bir süre boyunca tapınak şövalyeleri onları uzak tuttu. Kulelerden ateş açtılar, taş fırlattılar, merdivenleri çıkmaya cesaret eden saldırganların üzerine kaynar yağ döktüler. İçeride koşullar korkunçtu. Yemek neredeyse bitmek üzereydi. Yaralılar karanlıkta inledi. Çocuklar ağladı. Ama yine de kavga ettiler. Bir gece, yıkılmadan önce sadece bir taş atmak için kırık bir bacakla kendini duvara sürüklediği bildirildi. Ardından 28 Mayıs'ta felaket yaşandı. Memlükler kalenin dış duvarını aştı. Avluda çatışmalar şiddetlendi. Şövalyeler, siviller, yetenekli herkes bir silah aldı. Göğüs göğüse savaştı. Acımasız ve amansızdı. Savunucular, kanlı adımlarla kalenin iç odalarına geri itildi. Sonun geldiğini fark eden tapınak şövalyeleri umutsuz bir karar verdi. Kalenin bir kısmını bilerek çökerttiler. Son bir meydan okuma eyleminde, Memlük birliklerini alt odalara çektiler ve yeraltı cephaneliğini patlattılar. Patlama duvarları yıktı. Ateş ve taş fırtınasında hem saldırganları hem de savunucuları öldürdü. Kale düştü ama teslim olmadı. Kutsal topraklardaki son Haçlı Kalesi, boyun eğrek değil, öfkeyle yıkılmıştı. Acre kaybolmuştu. Doğuda Christendem'in hayali yıkılmıştı. Dumanlar dağıldığında Acre artık bir şehir değildi. Bir zamanlar pazarlar, kiliseler ve yabancı elçiliklerle dolup taşan Haçlı malikanelerinin canlı başkenti olan yer artık bir kül ve ceset tarlasıydı. Memlükler her yeri sokak sokak, duvar duvar dolaşmış ve geride yıkımdan başka bir şey bırakmamışlardı. Sultan Eşref Halil sadece zafer istemedi. Şehrin surlarının tamamen yıkılmasını emretti. Bir zamanlar Haçlıları koruyan her kule, her duvar, her taş ya yıkıldı ya da paramparça oldu. Liman molozla doluydu. Birkaç asır eski olan kiliseler soyuldu, yakıldı veya camiye çevrildi. Yeniden kullanılamayan şey yok edildi. Yıkım sistematikti. Bu intikam değildi. Bu stratejiydi. Halil, Acre'nin bir daha asla Avrupa için bir dayanak olmayacağından emin olmak istedi. Bir daha asla Haçlı orduları için bir çıkarma noktası değil. Bir daha asla doğuda Hristiyan varlığının sembolü olmayacak. Hayatta kalan, çoğunlukla yakalanan savaşçı olmayan birkaç kişi köleleştirildi veya idam edildi. Memlük elitlerinin haramlarına bazı soylu kadınlar alınırdı. Bazı çocuklar Kahire'den Şam'a kadar pazarlarda satıldı. İsimleri yok oldu. Hikayeleri sessizlikle sona erdi. Deniz, parçalanmış gemilerin ve şişkin cesetlerin enkazıyla boğuldu. Ve koku haftalarca, hatta aylarca sürdü. Düşüş haberi Avrupa'ya bir tokat gibi ulaştı. Panik, Fransa ve İngiltere saraylarını sardı. Papalar ağladı. Vaizler başka bir Haçlı seferi çağrısında bulundu. Ama irade gitmişti. Haçlı ateşinin son kıvılcımı da Acre'nin duvarlarıyla birlikte ölmüştü. Avrupa krallarının kendi savaşları, endişelenmeleri gereken kendi hanedanları vardı. Kutsal topraklar kaybedilmişti ve bunu biliyorlardı. Bir zamanlar Christendem'in seçkin savaşçıları olan tapınak şövalyeleri, bu kayıptan dolayı paramparça olmuştu. Yaralı ve amaçsız bir şekilde Avrupa'ya döndüler. Güçleri asla geri gelmeyecekti. 20 yıldan kısa bir süre içinde tamamen feshedilecek, sapkınlıkla suçlanacak, işkence görecek ve idam edileceklerdi. Acre'nin düşüşü sonlarının başlangıcıydı. Ve Memlükler için, Acre'nin fethi taçlarında bir mücevherdi. Levant'ta bir Haçlı krallığı hayali sonunda, botlarının altında ezilmişti. Ancak kuşatmanın daha derin mirası daha yeni başlıyordu. Çünkü şehir ölürken, Acre efsanesi, Haçlı ihtişamı ve trajik çöküş, daha yeni doğuyordu. 1291'de Acre'nin düşüşü sadece askeri bir yenilgi değildi. Tarihi bir ünlem işaretiydi. Yaklaşık 200 yıl boyunca, Avrupalı güçler kutsal topraklara kan, hazine ve inanç döktüler. Dönümler çöktüğünde, tüm Haçlı deneyi parçalanmış duvarları gibi çöktü. Geri çekilecek başka şehir yoktu. Bir zamanlar kaleler olan Teye, Sidon, Beyrut hızla terk edildi veya teslim oldu. Bir zamanlar Leventine kıyılarında cesur renklerle haritalanan Haçlı devletleri neredeyse bir gecede ortadan kayboldu.
Geriye kalan, zayıf bir anı, dağınık kalıntılar ve ufuktan yükselen dumanı izleyerek denizden kaçan birkaç kişiydi. Hristiyan dünyası için bu, ruhu parçalayan bir kayıptı. 1187'de Kudüs'ün düşüşü kötüydü. Ama Akre, bu son domino taşıydı. Sadece askeri başarısızlığı değil, manevi başarısızlığı da sembolize ediyordu. Papalar umutsuzca yeni Haçlı seferleri çağrısında bulundular. Ama başarısız oldular. Avrupa tükenmişti. İç savaşlar, vebalar ve ekonomik değişimler dikkatleri doğudan uzaklaştırdı. Haç çıkaran ve orduları çöle götüren kralların çağı sona ermişti. Bu arada İslam dünyası kutlama yaptı. Halil yönetimindeki Memlükler, nesiller boyu Müslüman liderlerin hayalini kurduğu şeyi yapmıştı. Latin varlığını bölgeden silmişlerdi. Şehirler geri alındı. Camiler yeniden kuruldu ve ticaret yolları yeniden açıldı. İslam bir kez daha Kahire'den Şam'a kadar Levant'ın kalbini kontrol etti. Yine de her şey o kadar net değildi. Haçlı seferleri ardında derin yaralar bırakmıştı. Kültürel değişim, iyi ya da kötü, hem doğu hem de batıyı dönüştürmüştü. Arapça metinler Avrupa'ya akmıştı. Mimari, tıp, hatta gıda bile değişmişti. Ancak savaşlar, yüzyıllarca yankılanacak bir güvensizlik, şiddet ve dini bölünme mirasını da beraberinde getirmişti. Dönümlerin düşmesi sadece bir bölümü kapatmadı. Bir dünya görüşünü sona erdirdi. Avrupa'nın kendisini Orta Doğu'ya yerleştirebileceği, ilahi misyon yoluyla iradesini uygulayabileceği ve inanç adına toprak tutabileceği fikri ortadan kalktı. Bunun yerine, Haçlı seferlerinin hatırası nesiller boyunca romantikleştirilecek, dramatize edilecek ve silahlandırılacaktı. Parlak zırhlı şövalyeler, asil görevler, görkemli başarısızlıklar. Gerçek çok daha karmaşık, kanlı, kaotik ve nihayetinde tramikti. Akre'nin düşüşü bir dönemin sonunu işaret ediyordu. Ancak Haçlı efsanesi, efsanedeki uzun yaşamına yeni başlıyordu. Akre'nin düşüşü Avrupa'da şok dalgaları yarattı. Sadece diplomatik veya dini olarak değil, psikolojik olarak da. Nesiller boyunca Christendom, kutsal toprakları kontrol etmenin amaçlandığına, Tanrı'nın onların tarafında olduğuna, Kudüs, Beytüllahim ve Akre'nin inananlara ait olduğuna inanmıştı. Şimdi, son Haçlı kalesi de gidince, bu yanılsama çöktü. İlk tepki inançsızlıktı. Kronikçiler öfke ve kederle yazdılar. Rahipler günahı ve yolsuzluğu suçladı. Krallar parmaklarını birbirlerine doğrulttu. Bu nasıl olmuş olabilir? Kutsal savaşçılardan oluşan bir ordu, Kahire'den bir sultana nasıl yenilebilirdi? Ama yüzeyin altında, sessiz bir teslimiyet belirir. Akre'yi geri almak için büyük bir Haçlı seferi olmayacaktı. Doğuya yelken açan Avrupa ordularının 5., 6. veya 7. dalgası olmayacaktı. Bunun yerine Avrupa içe döndü. Papalık, odağını evdeki sapkınlığın kökünü kazımaya kaydırdı. Engizisyon daha da güçlendi. Hükümdarlar hırslarını iç savaşlara ve hanedan mücadelelerine yönlendirdi. Haçlı ruhu gerçeklikten çok retorik oldu. Zamanla, Akre'nin imajı Avrupa hayal gücünde farklı bir biçime büründü. Artık bir şehir değildi. Kayıp ihtişamın, trajik cesaretin ve ilahi cezanın sembolü haline geldi. Ölümüne savaşan soylu şövalyelerin şarkıları ve şiirleri yazılmıştır. Ressamlar ve oyun yazarları düşüşü efsaneye dönüştürdü. Ama hayatta kalanlar gerçeği biliyordu. Akçüren kaçan mülteciler, soylular, keşişler, tüccarlar, çocuklar, Avrupa'ya kırılmış olarak döndüler. Birçoğu kendilerini bekleyen bir ev bulamadı. Bazıları manastır emirleriyle alındı. Diğerleri dolaştı, ateş ve kan hikayeleri anlattı. Tutonik şövalyeleri sonunda operasyonlarını Doğu Avrupa'ya kaydırdı. Tapınak şövalyeleri, Akre'nin gölgesinin onları P'ye kadar takip edeceği Fransa'ya döndü. Siyasi çevrelerde, Akre'nin düşüşü yeni bir aşamanın başlangıcını işaret ediyordu. Güç artık ilahi Haçlı seferine değil, toprak ve hukuka dayanıyordu. Dini fetih dönemi zirveye ulaşmıştı ve düşüşüne başlamıştı. Ama yine de Akre oyalandı. Hafızada, propagandada, Avrupalıların doğudan, bir tehlike, gizem ve fırsat yerinden bahsetme biçiminde oyalandı. Kaybedilmiş ve belki bir gün yeniden bir olacak bir toprak. Şehrin kendisi ortadan kaybolmuştu. Ancak Akre efsanesi, kararmış duvarlarının çok ötesine yayılmaya başlamıştı. Yıkımından yüzyıllar sonra, Acre hala hayal gücüne musallat oluyor. Taşları toprağa gömülmüş, kiliseleri yükseltilmiş,
duvarları denize çekilmişti. Ancak Avrupalı tarihçilerin ve daha sonraki tarihçilerin zihninde Akre bir şehirden daha fazlası haline geldi. Haçlı seferlerinin trajik düşüşünün sembolü oldu. Şövalyeliğin öldüğü, inancın boşuna çarpıştığı ve bir Hristiyan doğusunun hayalinin Mammel botların altına gömüldüğü yer. Ve yine de hayatta kalan şey Akre'nin gerçeği değildi. Efsaneydi. Baladlar ve destansı şiirlerle romantikleştirilen Akre'nin savunucuları, huysuz savaş ağları ve hayal kırıklığına uğramış paralı askerler olarak değil, sonuna kadar cesurca savaşan asil şövalyeler olarak hatırlandı. Siyasi kaos, açgözlülük, iç ihanetler, hepsi daha lezzetli bir anlatı lehine yumuşatıldı. Şehitlik, kahramanlık, kaybedilen kader. İroni şu ki, aslında Akre'de yaşayanlar muhtemelen kendilerini büyük bir destanın parçası olarak görmediler. Tüccarlar, denizciler, aşçılar, katipler, fahişeler, hacılar, Arapça, Fransızca, İtalyanca, Yunanca ve Latince'nin sokaklarda karıştığı karmaşık, çok kültürlü bir şehirde yaşayan insanlardı. Bir çelişki şehri, genelevin yanında manastırlar, Venedikli bankacıların yanında emirlere karşı Haçlı seferleri. Hiçbir zaman basit değildi. Ama tarih nadiren basittir. İslam dünyasında, Akre'nin düşüşü büyük bir zafer, Allah'ın adaletinin kanıtı, yabancı istilacılara karşı kazanılan zafer olarak hatırlandı. Ancak bu anlatı bile, genellikle diğer İslami fetihlerin büyük miraslarının altında kayboluyor. Memlükler için Akre, birçok mücevherden biriydi. Önemi vardı ama tacın tamamı değildi. Günümüzde modern Akre Ako yaşayan bir şehirdir. Bir kez daha, Osmanlı sokaklarının altına gömülü Haçlı mimarisi katmanlarına sahip bir UNESCO Dünya Mirası alanı. Turistler, bir zamanlar şövalyelerin kanadığı antik tünellerde dolaşıyor. Minaretes, eski gotik kemerlerin yanında duruyor. Balıkçılar, ağlarını mültecilerin bir zamanlar kurtuluş için atladıkları aynı rıhtımdan attılar. Geçmiş geçmedi. Sadece taşların altında, mitlerin altında, zamanın altında gömülüdür. Ve bu da Akre'nin gerçek mirası. Bu sadece bir şehir ya da bir savaş değildi. Kültürlerin, imparatorlukların ve ideallerin bir kavşağı, bir çarpışma noktasıydı. İnanç, hırs ve korkunun son bir ateşli anda bir araya geldiği bir yer. Akre kuşatması bir dönemi sona erdirdi. Ancak aynı zamanda ne Haçlı seferlerinin ne de geride bıraktıkları hayaletlerin gerçekten unutulmamasını sağladı. Olivia Drusilla, Mö 58'de doğdu. Roma Cumhuriyeti'nin sarsıldığı bir dönemde, Marcus Livius Claudianus'in kızı, Roma'nın bitmek bilmeyen siyasi kan sporunda hayatta kalma yeteneğine ve güç zevkine sahip uzun bir soylu soyundan geliyordu. Doğuştan hakkı imtiyazdı ama dünyası kaostu. Geç Cumhuriyet'teki Roma sadece siyasi olarak istikrarsız değildi. Açık bir yaraydı. Güce aç generaller arasında iç savaşlar patlak verdi. İttifaklar çanak çömlek gibi paramparça oldu. Ve suikast neredeyse bir kariyer hamlesiydi. Livia gibi bu fırında büyümüş bir kız için ders açıktı. Güzellik dikkat çekebilir. Ancak akıl, sadakat ve soğuk hesap hayatta kalmayı kazandı. Daha 15 yaşındayken Livia, Cumhuriyet'in sadık bir destekçisi ve Julius Caesar'ın düşmanı olan kuzeni Tiberius Claudius Nero ile evlendi. Bu bir aşk maçı değildi. Çoğu Roma evliliği gibi bu da siyasi bir manevraydı. Ancak genç Livia, Romalı başhemşire rolüne çabucak uyum sağladı. Sadık bir eş, bir anne ve etrafındaki gelgitlerin sessiz bir gözlemcisi. Sezar Mö 44'te suikasta uğradığında, gerçek havai fişekler başladı. İç savaş intikamla geri döndü. Mark Antony ve Sezar'ın varisi Octavian boşluğu doldurmak için savaştı. Ve Livia, o ve kocası kaybeden tarafta yer aldı. İkinci çocuğuna hamileyken, kocası Octavian'ın gazabından kaçarken, bir geçici sığınaktan diğerine geçerek Roma'dan kaçmak zorunda kaldı. Sürgün, zorluk ve neredeyse sürekli belirsizlik içindeki bu yolculuk onu sertleştirdi. Ve kırılgan bir afla Roma'ya döndüğünde, sadece hayatta kalan olarak geri dönmedi. İzleyecek biri olarak geri döndü. İşte o zaman Octavian'la tanıştı. Adam 24, kadın 19 yaşındaydı. İkisi de evliydi. Ama Octavian Livia'yı gördüğünde güzellikten daha fazlasını gördü. Bir eşdeğeri gördü. Aylar içinde her ikisi de eşlerinden boşandı. Roma tarihinin en kaş kaldıran siyasi evliliklerinden birinde Octavian, eski kocasının çocuğuna gözle görülür bir şekilde hamileyken Livia ile evlendi. Hayatının geri kalanında Octavian'ın yanında kalacaktı.
Ve Roma'nın ilk imparatoru Augustus olduğunda, Livia sadece karısından daha fazlası oldu. Onun danışmanı, ortağı oldu ve bazıları kuklacısını fısıldadı. Livia Mö 38'de Octavianus ile evlendiğinde, Romalı seçkinler şaraplarını boğazlarına tıkadılar. Yakında Roma'nın ilk imparatoru Augustus olacak yükselen bir siyasi yıldızdı. Ve hamile, yeni boşanmış bir kadındı. Skandal bunu örtbas etmeye başlamadı ama Augustus umursamadı. Ve Livia, ne yaptığını çok iyi biliyordu. Augustus'un kızlarının doğduğu gün işten çıkardığı önceki karısı Skrabonya'nın aksine, Livia duygusal bir dikkat dağıtıcı değildi. Sessiz, hesapçı ve politik olarak kurnazdı. Augustus sadece bir kadınla evlenmedi. Bir stratejist kazandı. Livia, evine girdiği andan itibaren kendisini dekoratif bir ortak olarak değil, unvan dışında bir ortak yönetici olarak konumlandırdı. Salonlara ev sahipliği yaptı, senatörlere kur yaptı, kocasına siyasi rakipler hakkında tavsiyelerde bulundu ve onurlu, itaatkar, sadık ideal bir Romalı başhemşire olarak imajını özenle geliştirdi. Ancak mütevazı, çalınmış ve örtülü kafanın altında senatonun yarısından daha keskin bir zihin vardı. Yaşamı boyunca imparatoriçe unvanını hiç almamış olsa da, böyle resmi bir rol yoktu. Livia perdenin arkasından etkilendi. Ona kendi evi, kendi mali durumu ve hatta kendi koruması verildi. Romalı bir kadın için bu duyulmamış bir şeydi. Ama Augustus ona dolaylı olarak güvendi ve Livia uzun oyunu oynadı. Kamu gücünü zorlamadı. Bunun yerine kendini vazgeçilmez kıldı. Augustus uzaktayken, Livia işlerini yönetti. Senatörler komplo kurduğunda, karşı komploları fısıldadı. Rakipler yükseldiğinde, bazen şüpheli bir hızla sık sık düştüler. Livia'nın parmak izleri nadiren görülüyordu. Ancak varlığı sessiz bir hayalet gibi perde arkasında görünüyordu. Ve belki de en önemlisi, Livia Augustus'a asla bir oğul vermedi. Evlilikleri çocuksuzdu. Ancak ilgisizliğe dönüşmek yerine, ilk evliliğinden olan kendi oğlu Tiberius'un imparatorluk yörüngesine yakın kalmasını sağladı. Livia kraliçe olmakla ilgilenmiyordu. Bir hanedan kurmak istiyordu. Yabancılara karşı pasif, zarif, dindar görünüyordu. Dini törenlere katıldı. Augustus'u toplum içinde övdü ve aşırılıkla takıntılı bir şehirde mütevazı bir şekilde yaşadı. Ancak onu küçümseyenler bunu tehlikeye atarak yaptılar. Çünkü Augustus Roma dünyasını lejyonlar ve kararnamelerle sağlamlaştırırken, Liv bir imparatorluğu fısıltılar, iyilikler ve sessiz silgilerle sessizce şekillendirdi. Soru, inşa ettiği hanedanı korumak için ne kadar ileri gidebileceğidir. Göreceğimiz gibi söylentiler, siyasi tavsiyede durmadığını gösteriyor. Tüm kamu nezaketine ve bağlılığına rağmen, Livia Drusilla'nın adı her zaman bir şüphe kokusu, özellikle de keskin, tatlı zehir kokusu taşımıştır. Roma Cumhuriyet'ten imparatorluğa geçerken, Augustus'un rakipleri domino taşları gibi düştü. Ve tarih Livia'nın elini kupaya kaydetmese de, Livia'nın oğlu Tiberius ve imparatorluk tahtı arasında duran herkesi sistematik olarak ortadan kaldırdığı yönündeki en rezil suçlamayı kesinlikle göz ardı etmiyor. Ölü sayısına bakalım. Marcellus, Augustus'un yeğeni ve ilk gözdesi, 19 yaşında öldü, sözde hastalıktan. Gas ve Lucius Caesar, Augustus'un torunları ve evlat edinilen mirasçıları. Her ikisi de genç yaşta, evden uzakta öldü. Acımasız son torun Agriaposumus, Augustus'un ölümünden sonra mirastan mahrum bırakıldı ve gizemli bir şekilde öldürüldü. Hepsi rahatsız ediciydi. Hepsi kaldırılmıştı ve Livia her zaman yakındaydı. Savunucuları için bu ölümler trajik tesadüflerdi. Roma hastalıklarla doluydu ve güç oyunları acımasızdı. Eleştirmenlerine göre Livia, sessizce çalışan, piyonları kaldıran ve tahtayı yalnızca oğlu ayakta kalacak şekilde ayarlayan Romalı Lady MCBTH'ti. Özellikle Tacitus ve Cassius Dio gibi yazarlardan gelen eski dedikodular bu anlatıya dayanıyordu. Livia'yı havalı, kurnaz ve acımasızca anaç olarak resmettiler. Augustus değil, imparatorluk verasetinin gerçek mimarı olduğunu öne sürdüler. Bazı versiyonlarda, Augustus'un iradesini bile rafa kaldırdı ya da sorunsuz bir güç aktarımı sağlayacak kadar uzun süre ölümünü gizledi. Ancak dumanı ateşten ayırmak önemlidir. Livia'nın kimseyi zehirlediğine dair somut bir kanıt yok. İtiraf yok, yargılama yok. Kurban olduğu iddia edilen kişiler, belirsiz koşullar altında Roma'dan çok uzakta öldü. Romalı seçkinler, özellikle güçlü kadınlar söz konusu olduğunda, iyi bir komployu severdi. Yine de,
Desen uygundur. Çok fazla rakip öldü. Çok fazla miras yeniden yönlendirildi. Karanlıkta çok fazla mırıldandı. Livia'yı derinden seven ve ona güvenen Augustus bile bir keresinde onun sağlığından çok imparatorlukla ilgilendiğini söyleyerek şaka yapmıştı. Şaka amaçlı söylenmiş olabilir. Ancak çoğu Roma şakası gibi altında bir hançer taşıyordu. Livia zehri gerçekten fincanlara soktu ya da düşmanlarını cazibe ve stratejiyle alt etti. Sonuç aynıydı. İktidara giden yol birer birer açıldı. Ve yıllar geçtikçe yadsınamaz hale geldi. Livia sadece bir hanedan inşa etmiyordu. Rekabeti ortadan kaldırıyordu. Tiberius altın çocuk değildi. Marcellus'un cazibesinden, Gas ve Lucius'un popülaritesinden veya Julius Caesar'ın mirasından yoksundu. Garip, soğuk ve derinden içe dönüktü. Roma İmparatorluğu'nun başında durmaktansa, yollarda bir uçurum üzerinde tek başına kara kara düşünmek için daha uygun bir adam. Yine de Livia sayesinde Tiberius imparator oldu. Livia'nın oğlunu yüceltme görevi kolay değildi. Augustus ona güvenmiyordu. Tiberius'un askeri bir aklı vardı. Ama siyasete karşı çok az sevgisi vardı. Huysuzluğu, ortadan kaybolmaları ve Meğer 6'da Roma hayatından kamuya açık emekliliğiyle tanınıyordu. Hem Augustus hem de Livia için somurtkan bir orta parmaktı. Ama Livia acımasızdı. Onun dönüşünü o ayarladı. Yavaş yavaş, metodik olarak rakiplerini ortadan kaldırdı ve Augustus'un direncini kırdı. Her imparatorluk hayal kırıklığı, Marcellus'un erken ölümü, Lucius'un ani hastalığı, Gas'ın başarısız doğu seferiyle Tiberius giderek daha az kötü seçenek gibi görünüyordu. Sonunda Augustus onu resmi olarak oğlu ve halefi olarak kabul etti. Aşk değildi, teslimiyetti. Ve Augustus MS 14'te öldüğünde, imparatorluk Tiberius'a geçti. Livia'nın zafer anı olmalıydı. Oğlu tahtta, mirası güvende. Ama güç Tiberius'a garip şeyler yaptı. İktidara geldiğinde daha da üşüdü, paranoyaklaştı, şüphelenmeye başladı. Şehri uzun uzadıya terk etti. Mektuplarla hükmetti ve gücü canavar Senus'a devretti. Senatoya, halka ve giderek artan bir şekilde kendi annesine içerledi. Livia ise nüfuzunu korumaya çalıştı. Augustus'un bir zamanlar ona bir danışman, bir ortak olarak davrandığı gibi davranılmasını bekliyordu. Romalı bir kadın için benzeri görülmemiş bir onur olan Augusta unvanını aldı. Resmiyle madeni paralar basıldı. Onuruna heykeller dikildi. Halka açık törenler sırasında oğlunun yanında bir tahta oturdu. Ancak kapalı kapılar ardında Tiberius kaynadı. Onu kendisini manipüle etmekle, istemediği bir hayatı düzenlemekle suçladı. Kendisine danışmayı reddettiği bildirildi. Ve en skandal olanı, 29C'de öldüğünde cenazesine katılmadı ve cesedini günlerce gömülmeden bıraktı. Ona her şeyi veren kadına son bir hakarette bulundu. Livia veraset savaşını kazanmış olabilir. Ancak oğlunun sevgisi için savaşı kaybetti. Livia Drusilla, çoğu Romalı erkeğin anlamadığı bir şeyi anlamıştı. Gerçek güç her zaman senatodan veya savaş alanından gelmiyordu. Algıdan geldi. Ve böylece Augustus İmparatorluğu kurarken, Livia kendini ideal Romalı kadına dönüştürdü. Kraliçe değil, hükümdar değil, çok daha tehlikeli bir şey, bir sembol. Geleneksel sitler ve peçe ile sade bir şekilde giyindi. Asla mücevherleri veya altınları sergilemedi. Saçları, Roma'nın anaç geçmişinin sert ve mütevazı tarzında şekillendirilmişti. Halka açık bir şekilde sadeliği, erdemi ve dindarlığı övdü. Perde arkasında, nüfuz ağlarını yönetiyor, mülkleri yönetiyor, evlilikleri düzenliyor ve siyasi gelecekleri şekillendiriyordu. Ama en büyük projesi kendi imajıydı. Livia, Roma değerlerinin afiş kadını oldu. Onun heykelleri sadece Roma'da değil, yeni imparatorluk düzenine sadakatin güçlendirilmesi gereken illerde de imparatorluğun dört bir yanında ortaya çıktı. Bunlar tanrıçaların veya savaşçıların heykelleri değildi. Oturmuş, dingin, anaç bir şekilde gösterdiler. Mesaj açıktı. Roma'nın yeni imparatorluğu bilge, ahlaki ve geleneksel bir kadının elinde güvendeydi. Yumuşak güçte bir ustalık dersiydi. Bayındırlık ve dini ritüellere sponsor oldu. Doğurganlığın ve ev düzeninin sembolleri olan Tanrıça serisi ve Vesta kültüyle aynı hizaya geldi. Augustus, Roma'yı bir tuğla şehri bulduğunu ve ona bir mermer şehri bıraktığını iddia ederken, Livia mermerin kendisini de dahil etmesini sağladı. Bozuk paralar bile değişti. Bazıları yüzünü sıkıyordu. Bir kadın için duyulmamış bir şey.
Diğerleri onun erdemlerine atıfta bulundu. Pitus, Concordia, Fortuna. Livia sadece bir başhemşire değildi. Gümüşe oyulmuş ahlaki bir pusulaydı. Bu kibir değildi. Bu sigortaydı. Livia, kadınların bir hevesle atılabileceği erkek egemen bir dünyada, kendisini Roma'nın siyasi DNA'sına yerleştirdi. İktidarın bir aksesuarı değildi. Makinenin bir parçasıydı. Ve Augustus da buna uydu. Vasiyetinde ondan bahsetti. Ona servetinin 1/3'ünü bıraktı. Hatta onu sonradan Julian ailesine kabul etti ve ona Julia Augusta adını verdi. Siyasi bir hamle, evet, ama aynı zamanda imparatorluğun inşasındaki rolünün tanınması. İmaj, sabır ve acımasız cazibe sayesinde Livia kendini yeni bir şeye dönüştürdü. Görmezden gelemeyecek kadar güçlü, ortadan kaldırılamayacak kadar saygıdeğer ve küçümsenemeyecek kadar zeki bir Romalı kadın. Julio Claudian hanedanı, deliler, canavarlar ve megalomanyaklar olan karmaşaya baktığınızda, yumuşak konuşan bir kadın tarafından yapıldığını asla tahmin edemezsiniz. Ama Livia Drusilla sadece Roma'nın First Lady'si değildi. Hanedan mühendisiydi. Uzun oyunu kendi oğlu Tiberius ile başladı. Onun için tahtayı temizledi. Ancak hırsları bununla da bitmiyordu. Torunları, büyük torunları ve üvey çocuklarının hepsi bir örümcek ağına örülmüş ittifaklar, nişanlar ve stratejik yerleşimlerdi. Bu aile planlaması değildi. Bu imparatorluk mimarisiydi. Torunu Livilla ile kendi torunu genç Drusus arasındaki evliliği ayarladı. Başka bir torun, genç Julia, bir senatör olan Lucius Amelius Paulus'a bağlıydı. Her hareket, imparatorluk vakfına atılan bir tuğlaydı. Ama Livia sadece çöpçatanlık yapmıyordu. Kan bağlarını güçlendiriyor, sadakati pekiştiriyor ve potansiyel düşmanları dikkatli bakışları altında tutuyordu. Tiberius'un çılgınca popüler generali ve evlatlık oğlu Germanicus'un bile yükselişinde Livia'nın parmak izleri vardı. Augustus'un torunu yaşlı Agrayna ile evlendi. Birlik, sembolik ve stratejik bir zafer olan Julian ve Claudian çizgilerini birleştirdi. Tabii ki, siyaset ve paranoya üzerine inşa edilen hanedanlar nadiren temiz kalırlar. İç çatışmalar patlak verdi. İmparatorluk mirasçıları arasında ihanet, zina ve hırs suçlamaları alevlendi ve birçok tarihçi Livia'nın kaosu yönlendirmede veya manipüle etmede bir rolü olduğuna inanıyor. Hanedanın çekirdeğini korumak için birinin sürgün edilmesi, itibarsızlaştırılması veya sessizce ortadan kaybolması gerekseydi. Öyle olsun. Ve ironi, Julio Claudian çizgisi deliliğe dönüşecekti. Tiberius'tan sonra Germanicus'un oğlu ve tarihin en rezil tiranlarından biri olan Caligula geldi. Sonra büyük yeğeni ve beceriksizce torunu Claudius geldi. Sonra Livia'nın hem soyundan hem de siyasi planlarından gelen Nero. Roma yanarken Nero keman çaldığında, Livia'nın soy ağacı daha çok bir şenlik ateşine benziyordu. Ama hata yapmayın, o ağacın her dalı Livia tarafından şekillendirilmişti. Hanedanın parçalandığını görecek kadar yaşamadı. Ama kemiklerini yaptı. Augustus mermer ve lejyonlardan oluşan bir imparatorluğa hükmederken, Livia kan, evlilik ve manipülasyondan oluşan daha sessiz bir imparatorluğa hükmetti. Önümüzdeki yarım yüzyıl boyunca, her imparator meşruiyetinin izini ona kadar sürebilirdi. Hanedanlar tarihinde, o sadece zincirin bir halkası değildi. Zinciri dövdü. Livia Drusilla, oğlu Tiberius'a sorarsanız, çok uzun yaşadı. Julius Caesar'ın suikastından, Cumhuriyet'in çöküşünden, bir düzine rakip mirasçıdan ve imparatorluğa geçişten kurtulmuştu. Augustus'tan daha uzun yaşadı, düşmanlarını alt etti ve ailesini tanrılara dönüştürdü. Ancak son yıllarında, kendisini güçlendirmek için her şeyini feda ettiği adam Tiberius ile giderek daha acı bir soğukluğun içinde buldu. İlişkileri hiçbir zaman sıcak olmadı. Ancak imparator olarak Tiberius daha da soğudu. Etkisine, mahkemede kalıcı varlığına, tavsiyede bulunma ve belki de onu kontrol etme çabalarına kızdı. Onlarca yıl bir imparatorluğa rehberlik eden Livia, sessizce villasına çekilmek üzere değildi. Mahkeme gerginleşti. Tiberius, Roma'dan tamamen geri çekilmeye başladı ve kendi kendini sürgün eden Capri'ye geri çekildi. Yönetişimi Senus'un ellerine bıraktı. Hırslı ve acımasız Praetorian valisi. Livia Roma'da kaldı. Heykeller, onurlar ve saygı duyulmanın ürkütücü sessizliğiyle çevriliydi. Ancak artık ihtiyaç duyulmuyordu. MS 29'da hastalandığında, ölümü Julio Claudian hanedanının reisi için beklenebilecek yasla karşılanmadı.
Tiberius, Roma'ya dönmeyi reddetti. Cenazesine katılmadı. Sevgililiğini erteledi. Kamu onurunu reddetti ve çoğu kişi cesedini günlerce gömülmeden bıraktı. Bir imparatorluğu şekillendiren kadın için bu soğuk ve hesaplı bir işten çıkarmaydı. Bu küçük bir intikam, suçluluk veya belki de hiç imparator olmayı istemeyen bir oğlun son bir meydan okuma eylemi miydi? Tarihçiler daha sonra Tiberius'u annesinin mirasının musallat olduğu düşünceli, paranoyak bir hükümdar olarak resmedeceklerdi. Livia onun yükselişini ayarlamış, yolunu temizlemiş ve gücünü sağlamıştı. Ancak bunu yaparken, aralarındaki sıcaklık ne olursa olsun onu ezmiş olabilir. Tiberius'a göre, onun rehberliği muhtemelen daha çok bir tasma gibiydi. Roma'nın en dönüştürücü yıllarının yaklaşık 90 yılını yaşadıktan sonra 86 yaşında öldü. Başka hiçbir Romalı kadın bu kadar uzun süre imparatorların yanında, bu kadar kalıcı bir etkiye sahip olmamış veya saray kurmamıştı. Yine de son bölümü zaferle değil, sessizlikle, düşmanlar tarafından değil, yönetmek için yetiştirdiği oğlu tarafından ihanete uğradı. Livia Drusilla ölümsüz öldü. Ama Roma henüz onunla işini bitirmemişti. Tiberius ölümünde onu onurlandırmayı reddetse de, şekillenmesine yardım ettiği imparatorluk hala hatırlanıyordu. Torunları, özellikle de kendi büyük yeğeni ve kayınbiraderi İmparator Claudius, sonunda imparatorluk panteonundaki yerini geri alacaktı. MS 42'de, ölümünden 10 yıldan fazla bir süre sonra, Claudius eskiden Livia'yı tanrılaştırdı. Bir devlet tanrıçası olan dalgıç Augusta oldu. Bu, hayatını gölgelerden gelen gücü manipüle ederek geçiren kadın için son bir kozmik terfiydi. Sunaklar yapıldı, rahibeler atandı. Onun imajı tapınaklarda ve törenlerde Augustus'un imgesine katıldı. Ölümünde, daha önce hiçbir kadının olmadığı, Roma devleti tarafından onaylanan bir tanrı haline geldi. Ancak kutsallaştırma bağışlamayla gelmedi. Yüzyıllar boyunca Livia'nın adı söylentilere karışmıştı. Çoğunluğu erkek olan eski tarihçiler, onun hakkında ne yapacaklarından asla tam olarak emin değillerdi. Tacitus onu hesapçı, soğuk, seks sanatında mükemmelleşmiş bir kadın olarak tasvir etti. Cassius Dio, onu ismen, doynering, manipülatif ve muhtemelen birkaç uygun zamanlamalı ölümden sorumlu bir imparatoriçe olarak seçti. Sonra dedikodu ve tarih karışımıyla Suetonius geldi. Livia'nın Augustus'u zehirlediğini açıkça söylemedi. Ama kesinlikle söylentinin yayılmasına izin verdi. Ve yine de, eleştirmenleri bile onun dehasını kabul etti. Mütevazı yaşadı. Sessizce hükmetti. Hiçbir zaman nüfuzunu sergilemedi. Hiçbir zaman halka açık bir konuşma yapmadı. Hiçbir zaman resmi bir siyasi rol üstlenmedi. Yine de, Roma'nın kaderini toga giyen çoğu erkekten daha fazla şekillendirdi. Modern tarihçiler, gerçeği fanteziden ayırmaya çalışmışlardır. Katil miydi yoksa sadece usta bir stratejist, sadık bir eş veya siyasi bir operatör müydü? Gerçek, yukarıdakilerin hepsi olabilir. Ancak etkisi yadsınamaz. Livia olmadan Tiberius olmaz. Tiberius olmadan Julio Claudian hanedanı da olmaz. Eli imparatorluğun ilk adımlarını yönlendirdi. Soyu ilk yüzyılına hükmetti ve efsanesi 2000 yıl boyunca tarihçilerine musallat oldu. İmparatorların, fatihlerin ve yarı tanrıların olduğu bir şehirde Livia, hiçbir kadının yapmadığı şeyi yaptı. Roma'yı gölgelerden yönetti ve cennete yükseldi. Kılıçla veya konuşarak değil, hayatta kalarak. Sonuçta, Livia Drusilla'nın hikayesi sadece saraylar, zehirler veya heykeller hakkında değil. Bu, bir kadının tarihteki en keskin siyasi manzarayı hiç kılıç kaldırmadan ve hatta sesini bile çıkarmadan nasıl yönettiğiyle ilgili. Roma, kadınları gerçek iktidardan dışlayan bir dünyaydı. Ve yine de Livia bir şekilde kalemi tuttuğunu hiç itiraf etmeden kuralları yeniden yazdı. Senatoda hiç konuşma yapmadı. Asla bir orduya komuta etmedi. Kocasının hükümdarlığı sırasında asla resmi bir unvan taşımadı. Yine de 50 yıl boyunca, imparatorlukta parmakları fırçalamadan önemli bir karar alınmadı. Baştan çıkarma veya yumuşaklık yoluyla değil, sadakat, zeka ve imajı üzerindeki mutlak kontrol yoluyla kendini Augustus için vazgeçilmez kıldı. Alçak gönüllülüğe ve kadınlara tapan bir kültürde, Roma erdeminin yaşayan somutlaşmış hali haline geldi. O eş, anne, tanrıçaydı. Ama aynı zamanda satranç ustası, kral yapıcıydı ve bazıları Roma kraliçesini ismen fısıldadı. Onun dehası incelikti. Messalina veya genç Agrayna gibi imparatorluk ailesinin diğer kadınlarının hırs için iftiraya uğrayacağı yerde,
Livia kınamadan kaçtı, erdemle gizlendi. Gelenekleri zırh gibi giyerdi. Ve bunu yaparken, kendisinden sonra gelen her güçlü Romalı kadın için bir plan oluşturdu. Ama mirası karmaşık. Kurduğu hanedan delilik ve cinayete dönüşecekti. Onun soyundan gelenler arasında Caligula ve Nero gibi imparatorlar vardı. Aşırılıkları onun yüceltmek için çok çalıştığı ismi lekeleyecekti. Ve Tiberius'la olan kendi ilişkisi zaferle değil, sessizlik ve soğuklukla sona erdi. Gücün bir bedeli vardı. Yine de tüm bunlara rağmen Livia dayanıyor. Antik tarihin en büyüleyici figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Roma'yı bir erkek gibi yönettiği için değil, hiçbir erkeğin yönetemeyeceği şekilde, sabırla, sessizlikle, gerçek gücün bağırmadığını anlayan birinin dehşet verici dehasıyla yönettiği için. Fısıldıyor. Livia Drusilla sadece bir imparatorluğun doğuşuna tanık olmadı. Ebelik yaptı. Sadece bir hanedanı korumadı. Onu o tasarladı. Ve tarih yazmak için bir tahta ya da taca ihtiyacı yoktu. İhtiyacı olan tek şey zamandı. Ve Livia uzun oyunda en başından beri ustalaşmıştı.